Turgay Bey'e tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Frikler, Anadolu etçileri, özellikle Turgay Bey bu Anadolu etçileri konusu nedir? Onu bir söylerseniz Friklerle birlikte neden Anadolu etçileri dedik? Ee, Bunu da açıklayarak başlarsanız sevinirim. Buyurun Turgay Bey. Teşekkür ediyorum. Efendim, Ön Türk Akademimiz olarak 2022 yılının bu ilk programında katılımcılarla beraber olmaktan memnunum. Ayrıca 2022 yılı Türk dünyasına ve tüm insanlığa iyilikler getirmesi ümidiyle ve umuduyla bu yılı karşılamış olalım. Biraz önce söylediğiniz gibi ben Frikler konusuna sunum sonunda göreceğiniz gibi bu isme karşı çıkacağım. Ben bunları Anadolu Etüksleri olarak adlandırıyorum. Burada ben derken tabii ki Kazım Birşan'ı dillendirdiğimi fark ediyorsunuz. Ben onun görüşlerini onun ölümünden sonra ortaya koymaya çalışan veya tekrarlamaya çalışan birisiyim. Şimdi sunumumuza başlayacak olursak Anadolu Etüksleri yani Frikler olarak bugüne kadar tanıtılanlar işte Gordiyon, Alacahöyük, Boğazköy, Eskişehir, Ankara, Afyonkarahisar, Konya, Uşak, Manisa gibi bölgelerimizde şu ana kadar bırakmış oldukları eserlerden dolayı bu bölgede yaşayan bir Anadolu halkı olarak kabul ediyoruz. İşte baş şehirlerinin Gordiyon olduğu biliniyor. İlk yerleşim yerleri bu yeşille gösterilmiş ama daha sonradan zaman geçtikçe bu gördüğünüz gibi hemen hemen Anadolu'nun çok yerini, Doğu Anadolu'nun bir kısmı hariç kaplamış durumdalar. 5 Aralık 2021'de Ekrem Memiş hocamla da Frikler konusunu benim YouTube kanalımda yapmış idim. Ondan önce de zaten Ön Türk Akademisi olarak Ekrem Memiş hocayla aynı konu işlenmiş idi. Orada da uzun uzun görüşüldüğü gibi ki Ekrem Akurgal'ın da kitabında belirttiği gibi işte Frik olarak adlandırılan Balkanlardan Anadolu'ya girdiği bilinen halkın doğumdan yani İsa'nın doğumundan 13 asır önce yani 1300'lerde buraya geldikleri kabul edilir. Şimdi ben bu konuyu Kazım Birşan'ın 2005'te yayınlamış olduğu Erken Türklerin Anadolu Yazıtları içerisindeki Frikler ve onların Yazılıkaya ve Küçük Yazılıkaya'daki yazıtlarını temel alarak ve biraz önce söylediğim gibi hem Türk Akademisi'nde, Ön Türk Akademisi'nde hem de benim YouTube kanalımda Ekrem Memiş Hoca ile Frikler, daha önce de birçok tarihçiyle Frikler konuşulmuş olmasına ve bu konuda onlarca kitap olmasına rağmen görebildiğim en büyük eksiklik Friklerin yazısı üzerinde konuşulmaması. Tabii bunu çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Yani bu kadar eski bir halk bize böyle 3-5 kelimelik değil, biraz sonra göreceksiniz. Çok uzun metinler bırakmış olmalarına rağmen bunların bazı işte Batı tesirinde olan arkadaşlar tarafından Ön Türk, bu yazıların Ön Türk yazısı değil de Ön Yunan yazısı gibi adlandırılarak geçiştirilmesi ve hiçbir şekilde okunmaması üzerinde duracağız. Yani bugünkü sunumda ben rahmetli Kazım Birşan'ın bu Erken Türklerin Anadolu Yazıtları 2005'te çıkartmış olduğu kitabın içindeki Frikler bahsini ele almaya çalışacağım. Şimdi benim Frikler deyince ilk aklımıza gelen bütün dünyada ve Türkiye'de daha sonra bu William Blake isimli İngiliz topçu subayı ki 1777'de doğmuş, 1860'da ölmüş. Bunu 1800'lerde Osmanlı ordusu Napolyon'la Mısır savaşları öncesinde İstanbul'a çağırıyor topçu eğitimi vermesi için. Ve İstanbul'da topçu eğitimini verdikten sonra bir grup gene İngiliz
lerle beraber bir konvoy kendine göre kuruyor ve savaşı, yani Osmanlı'nın Akka'daki Fransızlarla olan savaşını bizzat yerinde incelemek için İstanbul'dan kalkıp Filistin bölgesine gitmek üzere yola çıkıyorlar ve Eskişehir'de bulunan Yazılıkaya'da rastlaşıyorlar. Yazılıkaya o zamanlar için bilinmiyor. Çok sık ormanlık içerisinde. İşte bu William Lake aynı zamanda bir tarih araştırmacısı olduğu için, daha sonra bunu biliyorsunuz Küçük Asya gibi falan kitapları da vardır. Ve gitmiş olduğu Mısır'da da piramitler konusunda incelemeler yapmıştır. Dolayısıyla bu Eskişehir'deki Yazılıkaya'daki yazıtları kara kalemle hem çiziyor hem not alıyor. Ve en önemlisi orada biraz sonra bahsedeceğimiz uzun yazıttaki en ortadaki Midia'yı Midas olarak okuyor. Kendisi de tabii Yunan kültürü konusunda bir İngiliz subay olarak antik Yunan konusunda eğitim aldığı ve bu konuları bilen bir insan olarak işte Yunan, eski Yunan tarihindeki Midas'ı bulduğunu kabul ediyor, not ediyor. Daha sonra bu İskenderiye üzerinden Kıbrıs ve İngiltere'ye dönüyor ve 1826'da bu notlarını, Yazılıkaya hakkındaki bilgilerini, işte oradaki resimlerini yayınlıyor. Dolayısıyla Batı dünyası o 1826'da William Lake'in bu bizim Eskişehir Yazılıkaya olarak bildiğimiz çok çok önemli anıttan haberdar olmuş oluyor. Ve daha sonra yıllarda gördüğünüz gibi Charles Texer isimli Fransız bu 1826'daki araştırmalardan haberdar oluyor ve o da bu bölgeye bir seyahatte bulunuyor. Hatta hatıralarında tekrar aynı yazıtları sık ormanlardan dolayı çok zor bulduğunu belirtiyor. Ama o da daha sonra İngiliz'den sonra bu Fransız da bu Yazılıkaya konusunda gelip yerinde araştırma yapıyor ki araştırmalarında yayınlıyor. Dolayısıyla İngiltere ve Fransalar bu iki araştırmacı sayesinde Batı dünyası bu eserden haberdar olmuş oluyor. Şimdi bu o Yazılıkaya'yı en güzel resmeden resimlerden bir tanesi. Bugünkü hali. Ben Yazılıkaya hakkında şu bilgiyi vereyim ki 17 metre yüksekliğinde bir tüf kayasının önü bir tuval gibi işlenmiş gördüğünüz gibi. Tam bir senet eseri, simetri, muazzam bir geometrik çalışma var. 16,5 metre eninde ve 280 metrekare yüzey alanıyla da piramitlerden sonra dünyada bilinen en büyük tarihi eserlerden bir tanesi. Tabii bu yalnız 17 metreye 26,5 metre, 280 metrekare oluşunun dışında ta yazıldığı günden bugüne kadar yüksekliğinden dolayı, ulaşılamazlığından dolayı, zorluğundan dolayı günümüze kadar gelmiş bir üst yazı var. Biraz sonra inceleyeceğiz. Burada 53 tane harf var ve bu harflerin kapladığı alan 11 metre boyunda ve harfler de 45-50 santim yüksekliğinde. Aşağıdan yukarıya doğru bir dik yazı var. O da 46 harften meydana geliyor. 4,5 metre yüksekliğinde. Burası bir tüf kayası olduğu için bu yazılar oyularak bu kayaya işlenmiş. Şimdi bir başka resmini görelim. Bu bir kaya orada çok büyük. Hemen kayaya giden, bu eseri gezmeye giden arkadaşlar sağ taraftan arkaya doğru döndüklerinde şu merdivenlerle inilen
büyük bir ihtimalle su toplama sarnıcı olarak kullanılan bir yeraltı haznesini göreceklerdir. Artı bu Yazılıkaya'nın olduğu yere 1892'de Kafkaslardaki Rus zulmünden kaçan Karaçay Türkleri gelip Yazılıkaya olarak adlandırılan bugünkü köyü kuruyorlar. Adresimiz kısaca Eskişehir Han ilçesi Yazılıkaya. Evet, aynı Yazılıkaya'nın bir başka resmi. Tabii burada yukarıdan aşağı yarılmakta olan bir kayayı görüyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi Mısır'daki piramitlerden sonra 280 metrekarelik alanıyla muhteşem bir eser olan bu tarihi eser maalesef tabiatın aşınmasına bırakılmış ve kaya hiç tahmin etmekte zorluk çekmeyeceğiniz gibi birkaç 10 yıl içerisinde ortadan yarılacak. O üzerinde zaten arkamızı döndüğümüz, bunların kime ait olduğunu hiç merak etmediğimiz yazılarda yok olmuş olacak. Bu vesileyle buralarda biz çok etkinlikler yaptık. Sunumun sonunda size onu da resmini göstereceğim. Artı her televizyon programında ben tekrar söylüyorum ama ne Kültür Bakanlığımız ne Eskişehir Valiliğimiz veya Kültür İl Müdürlüğümüzün umurunda değil. Bu kadar önemli, insanlık tarihi için bu kadar önemli, harf büyüklükleri 50 santim olan ve 2 satır çok uzun yazının ve daha birçok yazının bulunmuş olduğu bu eserimiz maalesef gördüğünüz gibi kar, yağmur ve tabiat şartlarıyla yıpranmakta. Diyeceksiniz ki tarihin ta milattan önceki, İsa'nın doğumundan önceki 7. asırdan beri kaldığına göre ama o zamanlar bugünkü kadar aşındırıcı asit yağmurları yok idi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu eserimizin geleceği kötü, onu da söylemiş olayım. Şimdi bu yazıyı bir defa daha gösterebilmek için bu elle çizilmiş olan Yazılıkaya'daki şeyi görüyorsunuz. Üstteki yazıyı Ates olarak Batılıların okumaya çalıştıkları, halbuki orada T harfini sembolize ettiği, biraz sonra gireceğiz. Yazıt bu şekilde bütün harfleriyle duruyor ama kaya çatlamakta. Artı buraya Akurgal'dan itibaren Akurgal daha enteresan söylüyor. Menşei belli olmayan halk diyor. Yani sanki uzaydan buraya inmişler gibi. Trakya'dan geliyorlar, Balkanlardan geliyorlar Anadolu'ya. Menşei belli olmayan halk diyor. Ondan sonra birçok gene tarihçi bunların Traklar olduğunu söylüyor. Bazıları Birikler diyor. Bu Birikleri Kazım Birşen erik yani hür kişiler olarak kendi anlayışına göre söyler. Ama burada benim belirtmek istediğim şu, kendisine hiçbir yazısında Firik dememiş bir halk. Nedense bugün Firikler olarak adlandırılıyor ve Trakya'dan gelirkenki isimlerinde Breakler oldukları ve Traklar oldukları söyleniyor. Yani Traklar yolda 2 defa evrime uğruyorlar. Önce Breakler oluyorlar, sonra da Firikler oluyorlar. Ama bunlara ait kendilerinin yazmış olduğu tek bir satır yok ki bu kadar yazmış olan bir toplum olmasına rağmen. Şimdi gelelim size bahsettiğim yazıttaki, yani Küçük Yazılıkaya, Büyük Yazılıkaya'daki 53 harflik üstteki yazıt. Bu fotoğraftır. Yani elle yapılma değil, orada ki harfler nasıl görünüyorsa aynı şekildedir. Aşağıda, yukarıdan aşağı ökük olarak Batılıların ise baba diye okumaya çalıştıkları 40 harften meydana gelen ikinci dik satırda bu. Tabii bunlar zannetmeyin ki size söylemiş olduğum o 1700'lerdeki, 1860'lardaki Fransız ve Almanların dışında ele alınmamış. En son, yani yeni ölen bir araştırmacı olduğu için belirteyim,
Bu Fransız profesör Claude Brix ise 1933 doğumludur. 2 Mart 2021'de yani geçtiğimiz sene 88 yaşında ki hayatının kabaca 60 yılını bu yazıtları çözmeye adamış. Defaatle buraya Yazılıkaya'ya gelmiş, gitmiş, birçok inceleme yapmış olan bir insan olmasına rağmen tabii ki netice sıfır. Çünkü onlar bu yazıtları Yunanca'nın arkaik bir lehçesi veya Yunanca'dan önceki Yunanca diye adlandırdıkları için hiçbir zaman okumaya muvaffak olamadılar. Çünkü ök tamgasını o aşağı satırda gördüğünüz B diye, yukarıdaki at tamgasını da A diye okumaya çalıştıkları için hiçbir netice elde edilmedi. Şimdi bu aşağıdaki biraz önce söylediğim ök için çok daha önce bu konuları Kazım Gürşan dolayısıyla birçok defa anlatmış olmamıza rağmen yeri geldiği için tekrar bilgileri hatırlatmak istiyorum. Bu gördüğünüz B harfi değil. Bu gördüğünüz dağ keçisi olarak yazıtlarımızda sembolize edilen, hatta onun yazıtlarında bile dağ keçisi olarak sembolize edilen bu dağ keçisinin daha sonraki hali üçgen şeklindedir. Bu da öktür ve bunu biz Yemen yazıtlarında görüyoruz. Alttakini ise işte Yazılıkaya'da görüyorsunuz. Orhun ise tabii ki doğumundan sonraki 6. yüzyılda bir yazın olduğu için harf gelişime uğramış ve ök olarak görüyoruz. O ök damgasıdır. İşte bunun K diye okunmasından dolayı zaten gök veya kök Türkler gibi temelsiz bir yapıya ulaşılıyor. Bilgi olsun diye bizdeki K sesiyle ters F ile gösterilmektedir. Onu da söylemiş olalım. Dolayısıyla bu bizim Doğu cephesi 3. satırdaki ve Göktürk olarak okunan şu 2 tane kelimemiz ökük türüktür. Çünkü açıkça gördüğünüz gibi bir tanesi K harfidir, öndeki de öktür. Bunların her ikisini K diye sesiyle adlandıramazsınız. Buna bu şekilde değinmiş olalım. Daha önce bunları çok konuştuk ve 21 senedir Kazım Gürşan'ın ortaya attığı ve cevap bekleyen bir cevaptır. Yani bir Göktürk devletimiz varsa bunun delilinin ortaya konması için 21 sene zannediyorum yeterli bir zamandı ama 21 senedir henüz hiçbir belge ortaya konmamıştır. Çünkü öyle bir şey bulunamaz. Çünkü tarihte bizim Göktürk adında bir devletimiz olmamış. Şimdi tekrar Yazılıkaya'ya dönersek o size söylediğim uzun yazıtın bir başka fotoğrafını sunuyorum. İşte burada gördüğünüz gibi harf yükseklikleri 50 santim bulmaktadır ve kelimelerin bitmesi bu 4 nokta ile işaretlenmiştir. Bakın şöyle bilmiyorum şeyden diyorum mouse'un şeyinden görüyor musunuz? İşte bu İngiliz topçu binbaşısının yanlış okuduğu Midas bu. Yani bunu Mida olarak okuyor. Midas'ı bulduk diyor. Peki bunu nasıl okudun? Yunanca okudun. Peki bunun devamı veya öncesi orasını okuyabiliyoruz. Yeterli zaman 150 senedir bekleniliyor. Okuyabildiniz mi? Hayır. Ama maalesef burası Midas anıtı olarak biliniyor. Midas, yeri gelmişken söyleyelim, Yunan, eski Yunan tarihinde veya edebiyatında bizim tarihimizde olan birçok hani ne zaman yaşadığı, nerede yaşadığı belli olmayan şahsiyet gibi o da Yunan tarihinin hangi döneminde nerede yaşadığı belli değil. Çünkü biraz sonra bahsedeceğiz. Midas'ı Kimerlerle savaştırıyorlar. Savaştıktan sonra ölüyor ama öbür taraftan da gidiyor kendisine öyle bir günde, bir ayda, bir senede yapılamayacak bir mezarda gömülmüş oluyor. Bütün bunlar tarihi çelişkiler. Bunları madem Batı şimdiye kadar ortaya koymadı, bunları bizim kendi araştırmacılarımızın bugün irdelemesi gerekiyor.
Şimdi bu da gene izleyicilerimiz için önemli olsa gerek. Çünkü şu gördüğünüz yazı Kazım Birşan'ın kendi el yazısıyla. İşte o biraz önce söylediğim birinci ve 10 tane ayrı kelimeden meydana gelen yazıtta ne yazdığını hoca okuyor. İlk başlangıçta bir A harfine benzeyen bir sembol vardı biliyorsunuz en sol başta. Hatta bunu Batılılar A diye okuyorlar. Onun için de okuyamadılar demiştim. İşte bakın köşeli parantez içinde hoca onun at diye yani T harfi T olarak okunması gerektiğini söylüyor. Ondan sonra ki esiç oz işareti var. Ozmaktan gelen. Bu şekilde şimdi bu tabii herkesin tamamen ilgisini %100 çekmeyecektir ama bizim bunu bu şekilde yayınladığımız internet vasıtasıyla arkadaşlar bunu kopyalayıp istedikleri gibi bakabilirler. Burada yani her harf Kazım Birşan'ın kendi okumasına göre hangi ses değerleriyle okuldu bu şekilde köşeli parantez içinde verilmiştir. Yani her oz en üst satırdaki en sağdaki tanga oz diye okunur. At diye okunur o A harfine benzeyen. Yani kendi içerisinde tutarlıdır. Ve oradan çıkan metinde şudur. Bu biliyorsunuz ki bir başkan durumundaki, baş durumundaki yani kral durumundaki veya önder durumundaki kimsenin ölümden sonra o anıtta yakılarak eski bir dönemki Türk inancına göre canla bedenin birbirinden ayrılması. Çünkü eski Türklerde ruh mefhumu değil, can ve ten, beden mefhumu vardır. Ve öldükten sonra can bedenden ayrılır. İşte onun için de ilk satırda at, esiç, oz. Yani bedenden atılma yolu ile cennete geçerek yer alan. Ondan sonra atılma erki sahibi. Uçmak suretiyle, bakın uçup eti gür. Uçmak suretiyle bedeninden atılarak cennete geçmiş bulunuyor. Daha sonraki atılarak aparılmak ki ap ediniz, bu aparılmayı bugün de kullanıyoruz biliyorsunuz. Götürülmek suretiyle Tanrısına kavuşmuş olan vücuttan atılılarak iş bu kralın canı, çünkü atılan canı vücudu yakılarak orada kalmış, cennete geçmiş olan candır. Çünkü o uçut, yani burada uçut olarak adlandırılan Tanrı tarafından tayin olunmuş lider. Yani Tanrı'nın sevgili kulu bu topluma başarıyla önderlik etmiş kişi ölümünden sonra onun Tanrısına kavuşması için vücudu yakılarak canının bedeninden ayrılması ile onun canı cennette yerini almış bulunuyor. Yani tamamen bu şekilde hocanın okuduğu ilk yazıt. Ve burada biraz önce söylemiştim Midas meselesini. Gene konunun merakları için belki bir önem arz eder. Bu da Kazım Birşan'ın el yazısıyla Türkbükü'nde 2002 yılında yazmış olduğu Midas'ın nasıl okuduğuna, Tanrı'ya iletilmiş olan Emin Elitis anıtı diyebiliriz. Midas diye okunmuş bulunuyorlar. Bu yanlış diye yazılı belgesi. Şimdi gelelim o aynı yazıtta 280 metrekarelik yazıttaki aşağıdan yukarı doğru yazılmış olan ve 4,5 metre boyunda olduğunu söylediğim bu Batılıların baba diye başlattıkları, bizim ise Rab, Ök, Yaradan olarak adlandırdığımız. Şimdi orada da gene bu Kazım Birşan'ın kendi el yazısıyla bakın o ilk harfin Ök olarak okuduğunu köşeli parantez içinde koyuyor. A olanı örük, at. Yani burada ök, ötük, ara. Rabbe geçmek üzere vücuttan atılan. Yani vücuttan can niye atılıyor? Rabbine, Yaradanına geçsin diye.
Emiç, Esiç nasibine erişilen düzeydeki kral, yani biraz önce gene aynı şeyi söylüyor. Dualden kastettiği çift, yani vücut ve can bu şekilde vücuttan atılıyor. Halk lideri olması dolayısıyla vücuttan atılarak uçabilmiş olmalıdır. Yani bu iki satırda canı bedeninden yakılarak ayrılmış ve Tanrısına kavuşmuş olduğu inanılan lider hakkında iki tane mezar taşı yazısı olarak bunu adlandırabiliriz. Biraz önce söylediğimin bugünkü Türkçe ile yazılışı. Gene arkadaşlar bunu Türk Akademisi'nde de yayınlanacağı için bu program oradan istedikleri gibi indirip kaydedebilirler ki zaten Kazım Mircan'a ait olan yazıtlar hakkında da bilgi isteyenlere internet vasıtasıyla ben yıllardır yardımcı olmaktayım. Şimdi Friklerin ve bu bölgenin önemi, bu çok önemli. 280 metrekarelik kaya, yazılı kayayla da bitmiyor. Bu mevcut kayadan en fazla 250 metre kadar ileride, gene orman içerisinde küçük yazılı kaya adlandırılan son halini görmekte olduğunuz bu yazı var. Şimdi bu kayaya küçük yazılı kaya diyorlar ama biraz önce sonra daha net olarak göstereceğim size. Bunun üzerinde 7 satır yazı var. Bakın birinci satırda 19 harf veya tamga. İkinci satırda 26, üçüncüde 27, dördüncüde 18, beşincide 16, altıncı satırda ki şu gördüğünüz uzun satır 44 ve yedincide de 28 olmak üzere 178 harften meydana gelen 7 satır yazı var. Ve bu ormanın içerisinde terk edilmiş olarak duruyor. Bunun üzerindeki her yazıyı Kazım Mirşan okudu. Biraz önce söylediğim 2005'te yayınlanan Anadolu Türk Yazıtları kitabında yayınladık. Biraz önce size söylediğim, bakın 7 yazıt bu şekilde gözüküyor. Bakarsanız 7 tane yazıt var burada. Ve bu yazıtlardan bir tanesini, şimdi 7'sini birden anlatıp dediğim gibi %100 bu konularla ilgili olmayan arkadaşları sıkmayalım. Ama bu yazıtlar içerisindeki bir tanesi ki bakın bu şekilde her bir yazıtın her cümlesi 10, 11, 12, 13, 14, 15 diye sıra numarası verilerek, yani 7 tane yazıtın tamamı da bu şekilde okutularak verilmiştir. Burada da göreceğiniz gibi burada kileri biz bir yerde iline geldik, kendi yerimize yerleştik, yabancı bir yere gelmedik demek istiyorlar. Şimdi bunu Ekrem Memişoğlu'nun da tarih konusunda vermiş olduğu Frikler sunumunu ve bildirisini dinleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Zaten bu adına Frik dedikleri, Trak olarak adlandırabileceğimiz Balkanlardan gelen halkla Truva'daki halkın ayniliğinden dolayı geldiklerinden bir müddet sonra Truva savaşlarında Truva'nın tarafını tutuyorlar biliyorsunuz. Daha sonra da Traklar olarak gelen birçok akınlarda gelenlerle bunlar çoğalıyorlar ve Frik krallığı veya devleti oluşuyor. Ve gelenlerle hiçbir şekilde bir yabancılık çekilmiyor. Neden? Çünkü kültür birliği var. Yani geldiği yeri yabancılamıyor. Burası zaten hani bizim atılmış insanlarımızın at kavramından mündebiç yeridir diyor. İçindeki yeridir ve oraya geldik, yerleştik diyor. Evet, şimdi size Midas anıtına gelelim. Biraz önce bahsettiklerimiz Yazılıkaya, Eskişehir Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyündeki büyük anıttı. 280 metrekarelik ve hemen onun yakınındaki
Küçük yazılı kayaydı ama nasıl küçük yazılı kaya ki üzerinde 7 satır yazıt var. Artı daha hala orada da birçok yazıtlar var. Ama şimdi çok fazla insanları yormamak için onlara girmeyelim. Frikler olarak adlandırılan bu toplumun en önemli bize bırakmış olduğu elle tutulan belgelerden bir tanesini inceleyelim. Nedir o? Bizim Polatlı'ya bağlı Yassıhöyük'teki kurganımız. Şimdi bu kurganın bugünkü hali görüyorsunuz. Karşıda gördüğünüz dehliz işte 1950-57 arasında burayı kazmakta olan Amerikalılar tarafından Zonguldak Ereğli'den getirilen bizim kömür dehlizi açan işçilerimiz vasıtasıyla bir dehliz açılaraktan bu kurganın, tümülüsün tam ortasına, yani kral odasına ulaşılmış ve orada şimdi size bahsedeceğim önemli belgeler elde edilmiş. Evet, bu Yassıhöyük kurganı kabaca 300 metre çapında, ilk yapıldığında 80 metre yüksekliğinde olduğunu arkeologlar tespit etmişler. Ama zamanla aşınmadan dolayı bugün 53 metreye inmiş. Ama bu coğrafyada açılmamış, belki bunun kadar büyük değil ama buna benzer 128 açılmamış kurganımız var. Yani konuştuğumuz yer Ankara'nın hemen 90 kilometre yakınındaki Polatlı, yani Anadolu'nun ortasından bahsediyoruz ve açılmamış 128 kurganımız var, yüzlerce üniversitemiz var, gerisini ben getirmeyeyim. Evet, şimdi bu kurgan 1950 yılında gelen Amerikalı grup tarafından açılıyor ve kral odası veya esas mezar odasına ulaşılıyor. Şimdi bakarsanız mezar odası bu şekilde 40 santim çapındaki ağaç kütüklerinden yapılmış olan bir kurgan. Onun üzerine tepe, işte biraz önce söyledim, 80 metre yüksekliğinde toprak yığılmış. İçerisinde bir erkek cesedi bulunuyor ve birçok kap kajak. Yapı ahşap, yapı sedir, fıstık çamı ve akça ağaçtan üretilmiş ve gördüğünüz gibi ki orayı çok özellikle Ankara'nın hemen hemen yani 45 dakikalık mesafesinde olan bir yer olarak gidilip görülmesi, talebelerimizin, gençlerimizin, okullarımızın götürülmesi gereken bir yer. Burada işte o mezar odasını çevreleyen kütüklerin reçineye de bandırılarak korunmuş olduğunu, payanda haline getirilmiş olduğunu görüyorsunuz. Peki biz bunun hemen hemen aynısını nerede görüyoruz? Altın elbiseli adamın kurganında görüyoruz. Arada 5000 kilometre mesafe var ama kültür aynı kültür. Evet. Rodney Stuart Young, Pensilvanya Üniversitesi adına kazıyor demiştim. 50'de başlıyor, 57'de kazı bitiyor. Kazı bitmesi ne demek? İşte Midas olarak kabul ettikleri oradan çıkan iskeletteki kafatasını alıp Amerika'ya getiriyorlar. Tarihlemeyi doğumdan önce 740 olarak yapıyorlar ve bu kafatası sahibinin de 60-65 yaşlarında 1,59 boyunda olduğunu tespit ediyorlar. Bir resmini daha size vereyim. Ve gene Stuart Young'ın tespiti, biz diyor şehrin %10'unu kazabildik. Henüz %90'ı daha kazılmadı. Ve doğumdan önce 2300'den doğumdan sonra 1400'e kadar burada insanların yaşamış olduklarını kabul ediyoruz diyor. Gordiyon denilen yerleşkenin. Biraz önce söylediğim gibi Polatlı'nın hemen yakınında. Polatlı dediğiniz yer Ankara'nın banyosu sayılır ve milyonlarca talebemizin yaşadığı Ankara'nın ve Eskişehir'e de çok yakın olan bu bölgenin, hatta İstanbul için bile uzak sayılmayacak bu bölgenin ziyaret edilmesi, görülmesi lazım. Çünkü buraya gittiğiniz zaman aynı zamanda Almatı yakınlarındaki
Islık kurganındaki altın elbiseli adamın kurganının aynısını göreceksiniz. Evet, işte bu resimde gördüğünüz Amerikalı sene 1957 şeye girmiş, mezar odasına diyelim. Orada kendisine göre malzeme tespiti yapıyor. 170 tunç kap elde ediyorlar. Bunun 13 tanesi çömlek. Bu çömleklerdeki sanat eserleri konusunda biraz sonra bilgi vereceğim. 2 kepçe ve 155 tane de kase ele geçiriliyor. Takılar var, kemer var, giysi var, 2 tane sandalye ve 9 tane de masa var. Ve biraz önce söylediğim gibi bir tane de sonradan adına Midas dedikleri bir erkek cesedi var. Şimdi bu da gördüğünüz Gordion'un, ki işte biraz önce kazıyı yapanın henüz %10'unu ortaya çıkarttık dediği Gordion şehrinin yukarıdan uçaktan veya çekilmiş olan bir resmi, ne kadar büyük bir alan kapladığını, şehrin ne kadar büyük olduğunu ama %10'unun ortaya çıkarılmasıyla da ne kadar küçük bir kısmının ortaya çıkmış olduğunu siz de görüyorsunuz. İşte kaza alanını ancak %10'u kazılmış. Bölgeyi gezerseniz, ki ben 1990'lardan itibaren o bölgeyi çok gezdim. Orada Ayazin denilen bence tamamı müze yapılacak olan bir köyümüz var. Beyköy var. Oralarda bu gördüğünüz gibi birçok yapı, yani bir tane 5 tane değil, yüzlerce Filik dediğimiz insanlar tarafından ev olarak kullanılmış olan yapılar var. Bunlar maalesef her türlü tahribe açık. Çünkü kayaların bir özelliği tüf oldukları için kolay işlenebilmeleri. İşte bunlar da mesela sol taraftaki yazıttan falan bahsetmiyorum. Onun gibi, hatta yarısı çamur içerisinde kalmış olan, toprak içerisinde henüz açılmamış birçok anıtı da bölgeye giden insanlarımız Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya bölgesinde görebilirsiniz. Şimdi gelelim oradan çıkan işte Young'ın çıkartmış olduğu 57'deki eserlerin tabii kafatası hariç gerisi Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne taşındı ki o müzenin başlangıçta Atatürk'ün Cumhuriyet'in daha ilk yıllarında kurduğu adıyla Eti Müzesi'ydi. Ama Eti lafı birilerinin hoşuna gitmedi. Eti de kim diye sorarlar diye merak ettiler. İstemediler herhalde. Orayı Anadolu Medeniyetleri Müzesi yaptılar. Her neyse, şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bence en önemli eserleri bu Gordion'dan ve Filik bölgesinden çıkarılıp götürülmüş. Şu gördükleriniz biraz önceki Amerikalı'nın Yassıöy köyünden çıkartmış olduğu size birçok masadan bahsetmiştim. Bakın bunlarda çok büyük bir işçilik var. Ve geometrik şekilleri görüyorsunuz, o sahasını görüyorsunuz. Yani adamlar Orta Asya'dan geldiklerini, Türk kültürünün bir devamı olduklarını yazmışlar, anlamıyoruz. Çizmişler, gene anlamıyoruz. Daha ne yapsınlar bilemiyorum. Evet, restore edilmiş olan bir masa. Bakın şu masa 2800-3000 sene öncenin bir ahşap işçiliği. Yani bugün bile şapka çıkarabileceğiniz, her marangozun yapamayacağı üstünlükte. Peki bunlar yapılırken Batılıların özellikle dikkatini çekmiş. Biraz önce size ben bir Fransızdan bahsetmiştim. Claudio Brix. Mesela o 60 yıl bu yazıları çözmeye çalışırken işte birçok defa bu Filikler konusunu incelemeye gelip gittiğinde bu masaların, sandalyelerin nasıl bu kadar güzel işlenebildiği, bundaki teknoloji ve buradan da ilk şu resimde, temsili resimde onun çizdiğidir. Bu Fransızın çizdiği araştırma kitaplarındaki çizim. Orada Filiklerin ilk tahta tornalarını kullandıkları, başka türlü bu kadar muntazam
işçilikler çıkaramayacaklarını tespit etmiş ve gördüğünüz gibi bakın şu anda Ankara'daki Etnografya Müzesi'nde göreceğiniz ardıç, şimşir, ceviz ağzından ve bunlar kakma tekniğiyle yapılmıştır. Yani çivi kullanılmamış. İki tahta kendisine o kadar güzel alıştırılmış ki bu monte edildikten sonra 2700 sene sonra karşımızda bu şekilde dimdik duruyor. Bu da gene ahşap eşyalardaki ahşap süslemelerden bir başkası. Yani bunlar da biliyorsunuz çok büyük işçilik isteyen ve özellikle burada keçiyi göreceksiniz. Onun da sebebini biraz sonra bahsedeceğim. Gene bir hayvan sürüsü ahşap kaplaması konusunda bulunmuş, ele geçmiş olan bir eser. Biraz önce dedim ki Gordiyon işte 1957'de kazı bitti. Kafatasını alıp götürdüler. Oradan çıkan önemli eserler Ankara'da bizim bugün Etnografya Müzesi'nde görebilirsiniz. Ama tabii ki Yassıhöyük'te de bir müze var. Orada da Helen dönemi ve Frig dönemi diye ayrılmış olan camakenlerde tehşir edilen eserler var. Bakın o eserlerden bir tanesi maalesef yani iğneyi kendimize batırmamız gerektiği için bunu buraya koydum. Sağda gördüğünüz Gordiyon Müzesi Kültür Bakanlığı tarafından çıkarılmış katalog. Onun içerisinde şu gördüğünüz bir testi sapı var. Bu testi sapındaki harflerin net olmaması benim hatam değil. Kitaba bu şekilde basılmış. Yani özenilmemiş. Orada bir testi sapında 2 satır yazı ve birçok harf olmasına rağmen bunu Kültür Bakanlığı Gordiyon hakkında hazırlamış olduğu kataloğu basıyor ve bu şekilde tamamen net değil. Daha acısı bu yazıyı tamamen ters koymuşlar. Baş aşağı koymuşlar. Yani 2700 sene önce yazılmış olan yazının bile bugün için Kültür Bakanlığımızdan kendi kataloğuna ters olarak basılması konusunda kimi suçlayacağız? Hangi dış güçleri suçlayacağız bilemiyorum. İşte o yazının aslında düzgün hali bu. Kazım Mirşan tarafından tek tek harfleriyle okunmuş hali bu. Yalnız bunu da okumadı. Orada bir tane de bu şekilde bir vazo veya bir kadeh gibi var. Onun içine de gene bizim Frig alfabesi veya Etrüks alfabesi diyeceğimiz alfabeyle yazılmış olan bu yazımızda gene Kazım Mirşan tarafından okundu. Bunlar da biraz önce söylediğim Yassıhöyük'te bulunmuş, Ankara'ya götürülüp Etnografya Müzesi'nde teşhir edilen yazıtlar. Ama altında ne olduğu, bu harflerin kimi harfin olduğu hiçbir şey belli değil. Ancak bazı yazarların kitabına bakarsanız bunlar Yunanlıların arkaik yazılarıymış. Yani Yunanlılar önce Friglerin yazdığı gibi Türkçe yazmışlar, daha sonradan Yunanca yazmaya başlamışlar. Nuray Bilgili Hanım bu konularda çok güzel yazıları ve çalışması olan bir araştırmacı arkadaşımız. Gene orada çıkan bir Frig tanrıçası Turan var. Bakınız heykelcik bronzdan sağ tarafta. Onu incelemiş ve şu şekilde bu doğurganlık tanrıçasını bu doğumdan önce 500 yıllarına ait olduğu için henüz Roma ya da Yunan sanatının etkisi görülmez diyor. Burada zaten aslında çok büyük bir hiciv var. Çünkü yani 8. yüzyıldan önce Yunan yazısı görmediğimiz halde 8. yüzyıldan önceki yazıtların Yunan yazısını iddia edenlerin bilimsel görüşü karşısında zaten ben şapka çıkartıyorum. Bakın diyor ki İskitlerin kullandığı keçe külah başlık giymiş. Evet, İskit dediğiniz, Frig dediğiniz veya Etrüks dediğiniz hepsi aynı kültürün insanları zaten. Yani Batı geçmişimizde her topluma ayrı bir isim takmış.
veya bu Frig örneğinde olduğu gibi Trak olarak Trakya'dan yola çıkıyorlar. Buraya gelirlerken Brix oluyor isimleri. Geldikten sonra başladıklarında Frig oluyor. Ve Yunanlıların kültürünün arkeyi oluyor. Ayakkabıları ise gene Orta Asya tarzında ucu çarık gibi kalkık görüyorsunuz. Bizim dilimizde Turan, Türk birliğini ifade eden toprak anlamına gelir. Turan toprakları elbette Türklerin yaşadığı coğrafya olarak gösteriliyor. Etrüks tanrıçası Turan özellikle doğurganlık tanrıçasıdır. Turan kelimesi ise Türkçe turna veya Turanya sözünden evrilmiş. Turan ve turna kelimeleri tanrıçanın kuşu olması bakımından birlikte bağlantılı görülüyor. Evet, Nuray Bilgili Hanım'ı lütfen internetteki, YouTube'daki yazılarından takip edin. Gerçekten çok değerli bilgiler ve araştırmalar yapmakta. Şimdi bakınız, gene aynı müzede ve Friglerle alakalı kitap yazan batılısı doğulusu herkes bu kilitli iğne dediğimiz veya hani bizim son zamanlarda çengelli iğne dediğimiz buluşun Frigler tarafından şu şekilde gördüğünüz gibi sanat eserleri halinde kullanıldığını. Bunlar tabii eğer 2500 sene öncesini konuşuyorsak çok çok önemli şeyler. Yani 2500 sene önceki çengelli iğnenin veya kilitli iğnenin size, hayatınıza olan faydasını bugünle mukayese edemezsiniz. Evet, diğer görünüşleri, bunlar basit çengelli iğne değil, özellikle kadınların kullandığı bir süs eşyası. Çünkü onların giysilerindeki kumaşları istedikleri yerde vücudunda tutmalarını sağlıyor. Oğuz tamgası, evet, Cengiz'in de bu tarihi tahtında otururken bel kemerini süslediği gibi gene aynı şekilde Frigler. Yani Frigler Yunanlıların arkayı kalka oluyor. Oğuz tamgasını da kullanmış oluyor. Ama nasıl oluyorsa Türklerle bir ilişkisi olmuyor. Bütün yollar Yunanistan'a çıkıyor. Evet, bir başka el şeklindeki çengelli iğne veya kilitli iğne. Şimdi bakınız, bu da çok önemli. Bu gene 4 at tarafından atlı araba ve atlı arabadaki tekerlerin artık bu 8'e 6'ya bölünmüş olması çok büyük evrim biliyorsunuz. Onu gösteren çok oyuncak. Yani Frigler çocuklarına 4 atın çektiği harp arabası yapmışlar ve bu da kazılarda ele geçmiş. Bu ise daha muhteşem bir oyuncak. Burada aslanla boğanın kapışması veya dövüşünü görüyorsunuz. Boğanın tek silahı boynuzu olduğu için onu aslanın başına saplamış gözüküyor. Bu da oyuncak. Ama bunlar işte Frig dediğimiz, bundan 2700 sene öncesini, 3000 sene öncesini, 1200'de geldiklerini kabul edersek de getirmiş oldukları kültür seviyesini, yaşantılarını, bunların bir göçebe, saldırgan bir topluluk değil, işte ahşap işçiliği bugün bile parmak ısıttıracak düzeyde yazıları olan insan topluluğu olduğunu gösteriyor. Bir başkası mesela şu fil dişi üzerindeki bu daireler, bunlar biliyorsunuz elle çizmek mümkün değil. Demek ki pergel kullanılmış. Ama 3 tane de bir ben ok tamgasını görüyorum. Ama onun dışındaki 8'e bölünmüşlerle muhakkak ki bir başka şeyleri ifade ediyor. İşte bunlar da bizim arkeologlarımızın, tarihçilerimizin önümüzdeki dönemlerde yapacakları araştırma konuları olması lazım. Şimdi bakınız, o toplumun kültür seviyesi, kullandığı ev eşyaları, ördek başlı vazolar, üzerindeki işçiliklere bakınız. Bakınız buradaki kabın üzerindeki gene dağ keçisi,
hep Türk kültüründe olduğu gibi abartılmış, büyük olarak at ve boğa, aslan gibi hayvanlarla bezenmiş. Ama en önemlisi bakın ok tamgasını ortada görüyorsunuz. Dikkatli bakıldığı takdirde arka arkaya işlenmiş. Gene o zaman için değil, bugün için bile bir sanat harikası diyeceğimiz şekilde işlenmiş ve bir toprak kap. İçinde bakın bunun süzgeç var. Yani içindeki suyu veya her neyse eriği dışarıya alırken süzebilmek için içine süzgeç yapılmış. Evet, törensel içecek kabı, göbekli içecek kabı, kök, koçbaşı şeklindeki tören içecek kapları. Bunları Ankara'daki Etnografya Müzesi'nde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Frick reyonunda görebilirsiniz. Bu ise törende içme ant kadehi şeklinde. 3 bacaktan 2 tanesi kırılmış ama gene buradaki işçiliği ve kupanın görünüşündeki zarafeti görüyorsunuz. Bakın bu bel kemeri, yani konuştuğumuz 100 yıllar değil, 1000 yıllardan konuşuyoruz. Dolayısıyla kemer çok önemli bir şey. Çünkü silahınızı da, kılıcınızı da bu kemerin sağlamlığı oranında taşıyabilirsiniz. Gene kadınların kullanılan arslan başlı altın bilezikler. Bakınız yani arslan başı şeklinde yapılmış ve bu şekilde kullanılan bir ziynet eşyası. Gene tören içkisinin artık o kımız mıdır, şarap mıdır tam bilemiyoruz ama kabın güzelliğini görüyorsunuz. Küpten almak için bir tas. Şimdi mimariye gelirsek, bakın bu evin yağmur saçağı. Yani düşünebiliyor musunuz? Evlerin yağmurunun dışarıya eve zarar vermeden akması için yapılan şu parçayı bugün bile evlerimizde bunun karşılığı olan malzemeleri zor bulursunuz. Dolayısıyla ne kadar mimaride ve şehir hayatlarının, ev hayatlarının ne kadar üstün olduğunu gösteriyor. Hani hep çadırda yaşıyorlardı ya, bu çadırda takılan bir yağmur olduğu değil. Bu bir eve takılan yağmur olduğu. Bunlar da süslemeler, seramikler, dolayısıyla evlerin dış cephesini hem tabiat şartlarından koruyor hem de ona bir güzellik veriyor. Bu ise hayat ağacı ve hayat ağacını yemekte olan ama dikkat ederseniz en çok kullanılan keçiydi. Neden? Onu da biraz sonra izah edeceğim. Şimdi kibele biliyorsunuz Frick kültüründe ve Frick coğrafyasında ki biraz önce söylediğim gibi Afyonkarahisar, Uşak, Ankara ve o civarı gezerseniz ki bu mesela Beyköy'ün civarında ben gördüm bunlardan 2 tanesi. Maalesef daha sonra insanlarımız tarafından bir kısmı tahrip edilmiş. İçinde sanki saklı hazine vardır gibi. Halbuki bunlar kadının doğurganlığını gösteren kibele heykelleri. Şimdi burada size bir şey dikkat edeceğim. Bu ikisi de orijinal zamanın heykelciyi. Başlara dikkat edelim. Sağdaki gene orijinal bir kibele heykelciyi ama sol taraftaki de bizim Türkistan'daki kadınlarımızın bugün kullandıkları başörtüsü. Bu bir azınlık tarafından mı kullanılıyor? Hayır. Kırgızistan'a giderseniz genellikle kırsal alandaki insanların aynı bundan binlerce sene önceki doğurganlık, kadının doğurganlığını temsil eden ve üretkenliğini, bolluğu, verimi temsil eden kibelenin başlığının hala 2020'lerde Türkistan'da Türk annelerimizin başında yaşadığını görürsünüz.
Bir başka ele geçenler hayvan kemiklerinden yapılmış olan flütler. Şimdi bu flüt bir tanesi 2 eli, bir tanesi 5'li. Bunu aynısını Etrüskler'de de görüyoruz. Hatta Etrüskler olarak şu resmi çok meşhurdur. Aynı anda 2 ayrı flütü bir kişinin ikisini birden çalabildiği soldaki çok dikkate değer bir resimdir. Yani flüt dediğimiz, yani bir yerde kavalın bir şekli hayvan kemiklerinden yapılmış ve bu kültürdeki insanların yapmış olduğu, geliştirmiş oldukları bir şey. Bu da kopuz çalan, gene Orta Asya'daki bugün yüzlerce, binlerce örneği olan, bugün hala çalınmakta olan, onun aynı şekilde 2 elin üstünde çalış şekli. Şimdi gelelim Ankara keçisine. Frikler konusunda biraz önce söylediğim Fransızlar ve İngilizler başta olmak üzere batılı kitapların çoğunda hem Homeros'ta da dahil olmak üzere işte kumaşlarının çok yumuşak olduğu, tiftik keçisinden imal edildiği söylenir. İşte bu gördüğünüz Ankara keçisidir ve son yüzyılda da Angora, yani Ankara keçisi olarak dünyada tanınır. Ama maalesef 1938 sonrası bu da Türkiye'den dışarıya götürüldü ve Avustralya'da Türkiye'den çok daha fazla üretiliyor. Ona bile sahip çıkamamışız. Yani Homeros'un tarihinde de friklerden bahsederken özellikle bu tiftik keçileri sayesinde dokuma kumaşlarının çok meşhur, yumuşak olduğu söylenir. Artı iri Anadolu'da daha önceden görülmeyecek atların, yani Türk atlarıyla beraber geldiklerini bahseder. Evet, işte Türkistan menşeli olan insanlar yüzyıllar, binlerce yıl süren göç neticesinde önce Trakya, Trakya'dan da Traklar olarak Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'nun ortasında çok uzun süre bir medeniyet kuruyorlar. Biraz önce söylediğim eserleri bırakıyorlar ama atlarını bile Batılılar şu anda maalesef tayin ediyor. Şimdi bu konuda biz neler yaptık? Bir de onu söylemiş olalım. Şimdi bakın, bu gördüğünüz tarihi bir resimdir. Çünkü Kazım Hoca bu Yazılıkaya'daki yazıtların Türkçe olduğunu okuduktan sonra bunu bir etkinlik ile Türk milletine, Türk aydınlarına duyuralım istedik. Ve zannediyorum 450 kişi kadar katıldı. 8 Eylül 2002'de Yazılıkaya'da bir pazar günü Kazım Hoca'yla o gelen Ankara'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan, İstanbul'dan gelen hatta bunların işlerinde rahmetli Necip Hablemitoğlu da vardı ve bizim Namık Kemal Zeybek Bey'in de desteğiyle 450-500 kişilik bir topluluğa Kazım Mirşan çıktı. O kayanın önünde, bakın bunlar bugüne kadar Yunan eserleri olarak, Frig eserleri olarak biliniyordu. Halbuki bunlar bizim atalarımız, bunlar Türkçe yazmışlar. Bakın şöyle yazmışlar dedi, okudu ve okumuş olduğu föyleri de oradakilere dağıttık. Tabii ki neyi amaçladık? Sene 2002 idi. Bunun münakaşası yapılır. Karşı çıkanlar olabilir. Diyebilirler ki yok efendim, neden Türk eseri olsun? Bunlar Yunanca. Bak bu şekilde okunuyor diyebilen insanlar çıkmalıydı. Halbuki sene bu 2022, yani 20 sene olmuş ve bu süre içerisinde Kazım Mirşan uçmağı vardı ve bu konuda da söyledikleri havada ve mülkün sahibi olan Türkler Anadolu'nun bağrında, Eskişehir'de olan bu yazıların Türkçe oldukları konusunda hiçbir çalışma yapmıyorlar. Yani ben şunu demek istemiyorum. Kazım Mirşan'ın okudukları veya söylediklerini tamamen doğru kabul ederek hiç
itirazsız kabul edin. Hayır. Eğer itirazınız varsa buyurun, meydan burada. Yani nedir yanlış olan? Hangi ses nasıl yanlış okunmuş? Siz nasıl okuyorsunuz? Sizin okumanız ne? Biraz önce misal verdim. Mart 2021'de 82 yaşında ölmüş olan Fransız 60 yılını verdi buraya okumaya. Batı'da birçok insan hala okumaya çalışıyorlar. Ama onların bunun bir Türk yazısı olduğunu kabul etmeleri belki birkaç yüz sene isteyecek. Peki Türkiye'de yaşayan Türkler için de bu süreyi bekleyeceğiz. Dolayısıyla işte 450 kişiyle, 500 kişiyle orada 2002 yılında da bu etkinlik yapıldı. Etkinlik yaptığımızda bakın şu solda gördüğünüz küçük yazılı kaya tertemiz duruyordu. Sonra işte bu resmi çektirmek için tekrar gittiğimde Kazım Hoca'yla ortasındaki matkapla delinmiş olan kayayı delmeye başlamışlar. Sanki içinde bunun hazine var zannediyorlar. Halbuki hazine üzerinde Türk harfleriyle yazılmış 7 satırlık yazıtımız. Ama bunu belki orada yaşayan çoban veya çiftçiler anlamıyor. Peki bunu Kültür Bakanlığımız da mı anlamıyor? Bunu Eskişehir Valiliği de mi anlamıyor? Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü de mi anlamıyor? Eskişehir'deki üniversitelerimiz de mi anlamıyor? Şimdi dedik ki Ankara, işte Eskişehir, Polatlı gibi coğrafya bu Friklerin, yani bundan 3000 sene kadar gelmiş olan Türklerin buradaki yerleşim yeri. Şimdi bu vasıtayla ve Ön Türk Akademisi'nin bu konuda hassas olduğunu bildiğim izleyicilerine bir bilgi daha sunmak istiyorum. Şu gördüğünüz Ankara'da bizim eski meclisin 100-150 metre kadar arkasındaki Aydınlık Evler yolu üzerindeki Roma Hamamı. Bu Roma Hamamı şu şekilde Osmanlı'dan beri duruyor. Ben bunun Cumhuriyet dönemindeki kazı raporunda buldum. Hiç elleşilmemiş ve gördüğünüz gibi onlarca değil yüzlerce sütunun olduğu çok büyük bir hamam. Şimdi bakınız burada bahçesinde, yani Cumhuriyet 90 yıl olduğuna göre, ondan önce de belki bir 100 senedir hiç elleşilmediğine göre, yani ne zaman yıkıldığı konusunda hiçbir bilgi yok. Bahçesinde hamamın sütunları bu şekilde duruyor. Bakın altta yatan bir tane sütun var. Üzerindeki harflerin Orhun harfi olduğunu görüyorsunuz değil mi? Başka resim daha gösterelim, daha yakın. 7 satır tespit ettim ben. Ve maalesef bu hastalık meselesinden dolayı Ankaralı olmama rağmen buraya gidip kendim el atamıyorum. Ama kime haber verdiysem şu ana kadar kimse bu konunun üzerine gitmiyor. Ankara'da Roma Hamamı denilen yer, bu Frig yerleşkesinden dolayı ve tarihinden dolayı Frig Hamamı olmasın. Bu sütundaki bu yazıları kim yazmış? Niçin yazılmış? Bu da bizim Kültür Bakanlığımız Ankara'da varken, üniversitelerimiz varken kim onların dışında merak edecek? Evet, Anadolu'da Helen uygarlığı Friklerden sonra var. Bu bir gerçek. Zaten Yazılıkaya'ya gittiğiniz zaman veya Yassıöy'e gittiğiniz zaman, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiğiniz zaman Frik dedikleri camekanlar veya teşhirler ayrı, Helen dedikleri ayrı. Yani 600'lerden sonra, 620'lerden sonra bir Helen uygarlığını biz de kabul ediyoruz. Ama ondan önce daha 1200'lerden itibaren kabaca 600-700 sene bir ön Türk uygarlığının Anadolu'nun bağrında olduğu bir gerçek. Şimdi bu konuda bir tek biz mi yani bu konuda ısrarcıyız veya bu görüşteyiz? Hayır, bakınız İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 23 Nisan 2005'te bir konferans veriliyor. Konferansı veren Avusturyalı tarihçi ve medyacı, yani sinema ve birçok kültürel belge yapan
ve Türk tarihi ve Türkler hakkında da 20 kitap yazmış olan birisi. Bu insan Eric Fagel. Ne diyor biliyor musunuz o toplantının bitişinde? İstanbul Teknik Üniversitesi salonunda sene 2005 ve Ankara. İstanbul'da. Bu topraklar sizin. Siz Malazgirt Savaşı'ndan bu yana değil, tam 10.000 yıldır bu topraklardasınız. Unutmayın ki bu Çatalhöyük'teki kazılarda elde edilen bulgularla kanıtlandı. Bu insan 1933 doğumlu, 2007'de de bu toplantıdan 2 sene sonra vefat ediyor. Evet, bir batılı Avusturyalı'nın da teslim ettiği gibi gerçek bu. Biz bu topraklarda 11 yıldır varız en az. İşte biraz önce konuştuğumuz Frikler de bunlardan bir tanesi. Çünkü Frik dediklerinizin yazısı eğer sizden buradan gittiği söylenilen, buradan batıya doğru gittiği söylenilen, bugünkü Yunanistan'da bulunan Attikalıların ve Pelasların yazısıyla benzerse, Midilli'deki yazıyla benzerse ve lineer A, lineer B ile benzerse ve en önemlisi İtalya'daki Toskana bölgesindeki Etrükslerle tamamen benzerlik sağlıyorsa ve o Etrükslerin genetik araştırmaları tamamen Anadolu ve Türkistan'ı işaret ediyorsa, kurganları aynı ise ve birçok kültürel bakımdan benzeşen bu insanların artık Frikler olarak değil, en azından Anadolu Etrüksleri olarak anıtması özür dilerim, gerektiğine inanıyorum. Kazım Hoca bunu hayattayken koydu. Dedi ki bunlara Anadolu Etrüksleri diyelim. Ama tartışılsın ondan sonra. Bakın hoca öleli yıllar geçti. Gene tartışılmıyor. Çünkü maalesef hep söylediğimiz gibi Türk milletinin birinci önceliği top ve pop. Dolayısıyla bu konulara maalesef sıra gelmiyor. Ama biz işte Ön Türk Akademisi olarak arkadaşlarımızın ısrarla hiçbir maddi karşılık beklemeden sonuna kadar uğraştıkları gibi biz Atatürk'ün izindeyiz ve Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bu tür araştırmalarımızı yapmaya ve duyurmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Turgay Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun efendim. Güzel bir sunumdu. Ve her zamanki akıcı konuşmanızda da sıkılmadan sizi rahat rahat dinledik diyelim. Bu arada ya ben şunu anladım. Diyorsunuz ki ya da Kazım Meşan Bey rahmetli şunu demek istiyordu. Yani o Traklar, Etrüksler, Frikler vesaire aynı millettir. Aynı kültüre, aynı dili sahip insanlardır. Aynı kök ağacın dalları. Şimdi her dala bir isim vermeye çalışıyoruz. Ya bu ağaç eğer çınar ağacıysa dalları da çınardır. Bunların her birine isim verilip hem de bu isimler verilirken öylesine acayiplikler var ki bir de bunlar başka kültürlere mal ediliyor. Onu söylemeye çalıştım. Buyurun efendim. Evet yani bir de orada gerçekten şu gösterdiğiniz şeylerden ben kesmek istemedim. Çok güzel detaylar vardı. Mesela orada bir ana motifi vardı. Küçük o keçinin olduğu bölümde ki o ta Horostepe'ye kadar gidiyor yani o motifin kökeni. Düşünün yani Horostepe'deki ana motifiyle aynı damga geliyor. Sonra o haçlar siz işte güneş kurslarını gösterdiniz sıralı. Mesela Hristiyanlığa geçmiş olan var. Bugün Kapadokya'daki kiliselerde işte çift çemberli olanlar ortasında haç bulunanlar İsa'yı temsil ediyor şeklinde Hristiyanlığa geçmiş bunlar. İşte 8 yön, 4 yön olanları var. 8 yön olanlar bizim Selçuklu'da
işte etrafları birleştirilerek 8'li yıldız oluşturulmuş. Osmanlı da aynı şekilde var. Halk sanatına girmiş. Yani o kültür Selçuklularda, Osmanlılarda günümüze kadar devam etmiş. Kim bizden başka devam ettiren yok ki bu kültürü. Bizden başka devam ettiren yok yani. Sunumdan Kapadokya. çıkayım mı Oktay Bey? Sunumdan çıkayım mı? Çıkabilirsiniz. Sunumla alakalı bir Çıkabilirsiniz. şeyimiz var mı? Çıkabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Ben bu arada yapılan yorumlar var. Şöyle bir göz atayım. E, e, Bu arada bir soru vardı. Buyurun. Bu yani genelde arkadaşlar ben okurken tesadüfen gördüklerimden bir tanesi. E, Şimdi orada Yılmaz Büyükerşen Bey var. Eskişehir Belediye Evet. Başkanı. Gerçekten çok güzel. Ben de yıllardan beri tanıdığım. Ben üniversitede çalışırken o da Eskişehir Üniversitesi rektörüydü ve o zamanlardan duyuyordum. Peki bu belediyeye müracaat edilse bir takım şeyler elde edilebilir mi? Buraya e, Eskişehir'e bilmiyorum yani Kütahya veya en azından şimdi e, belki Ankara'daki Polatlı'daki yerler için Ankara Belediyesi, e, Eskişehir'deki yerler için Eskişehir Belediyesi bir şeyler yapamaz mı? Şimdi Oktay Bey biraz önce bahsettiğim 2002 yılında bizzat yerinde Yazılıkaya, Eskişehir'de o pazar günü toplandığımızda ben özel arabamla üniversitede Eskişehir Üniversitesi'nden şimdi adını vermeyeyim bir doçent arkadaşı getirdik. Evet. Konusu Frig sanatıymış. E, Dinledi. Orada bulundu. Hocam ne diyorsunuz dedik. Bunlar dedi Yunan eseri dedi. Peki bunları okuyor musunuz? Hayır. Aynı noktadalar. Yani ne yapabilirsiniz? Şimdi bu Yunan eseri deyip çıkıyorlar. Ya yani Yunan'dan önce Yunan eseri oluyor. Şimdi şeye benziyor. Bu ölen Rus profesörle e, Yeditepe Üniversitesi'nde konuşuyoruz. Dedim ki Kazım Birşan'ın işte o Orta Asya'da bulmuş olduğu kaya yazıtlarını gösteriyorum. Bunlar hakkında ne dedin dedim. Bunlar dedi sizinle bizim ortak tarihimiz diyor. Dedim hocam siz 9. asırda tarih sahnesine çıkmadınız mı Ruslar olarak? Bu gösterdiğimiz eserler İsa'dan önce 5. Siz neredeydiniz o zaman? Nasıl sizle ortak oluyoruz? Yani buna benziyor. Anlatabiliyor muyum? E, Evet. Friklerden sonra çıkmış Yunanlı ama Frik eserleri Yunanlara mal edildi. Yani şimdi Friklerden önce bir de hocam Turgay abi Turgay Bey orada bir hata var. Biz şimdi bugünkü Yunanlıları e, koyduğumuz yer doğru değil. Yani bugünkü Yunan dediğimiz nesil çok sonra oluşan bir nesil ve tarihini İngilizlerin yazdığı ve ilk kralların da Danimarkalı olduğu, Danimarkalı, Alman olduğu yani bir yapay bir devletten bahsediyoruz. Yapay bir toplumdan bahsediyoruz ki Tarihi Yunanlılarla bunların bir alakası yok, doğru. yani biz Yunan ismi de kendilerine zaten Yunan demiyorlar. Adamlar hiçbir şekilde Yunan'ı biz diyoruz yani. Bir de garip bir şekilde mesela eski Greklerden bahsederken Yunan diyoruz. Yani hiçbir yerde yok. Yani İngilizler bile bunu demiyorlar. Evet. Avrupalılar bile bunu demiyorlar. Ama biz diyoruz ki Yunan mitolojisi diyoruz. Yunan mitolojisi diye bir mitoloji yok. Ha, Grek mitolojisi var. O da diğer mitolojilerden çalıntı şeylerden oluşturulmuş bir mitoloji. Yani Greklere ait bir mitoloji değil. Yani başka yerlerden bir apartılmış bir mitolojiden bahsediyoruz. Bir garip bir aymazlık içindeyiz. Bilmiyorum bilgisizlik mi, cahillik mi? İşte şeyden bir yorum var. Aynur Özgür sanırım yorumlamış. Şimdilerde Göktürk uzmanı denilen Profesör Ahmet Taşal yıllarca tarihin arkasında bu bilgilere güldüler demiş. E, Hala da Taşal Bey Göktürk Göktürk diyor.
Ben de yıllardır soruyorum, bu gök nereden geliyor? Gök Göktürk. Zaten adam da kendine Türk demiyor. Türk diyor. O ayrı bir şey ama gök nereden geliyor? Ben de çözemedim henüz. E, Evet. evet, bir de ayrı bir şey, arkadaşlarımız da, ben de bir rehber olarak sürekli Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gidiyorum. Oradaki buluntuların çok azı var. Nerede? Aradığınız kişi şu anda meşgul. Tarifiniz üzerinden mesaj. Yani onu arkadaşlarımız da burada belirtmişler. Ee, Şirin Hoca belirtiyor. Çünkü bu eserler nereden? Çünkü oradaki sizin söylediğiniz sayıda eser yok şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden. Evet. Masalar var da yazıya ait bir şey. Peki Turgay Bey, beni duyuyor musunuz? Tabii Turgay Bey. dinliyorum. Bu şey alt meselesine ne diyeceksiniz? Bu konuda da bir yorum var. Muşki, doğuda Muşki adıyla biliniyor. Frikya'nın bir bölge adı olduğunu biliyoruz. Doğudakiler bunu Muşki olarak Evet. belirtiyorlar. Aynı millet mi, aynı kültürün insanları mı, farklı mı? Tabii şimdi biliyorsunuz bu işkide de Midas Mide aldı. Yani e, ortada Midas da paylaşılamıyor. İsmi değişiyor. Yani bu Muşki de olsa, Frik de olsa bunların ben ön Türk olduğunu kabul ediyorum. O dönemde ondan başka bir kültür orada hakim değil. Bu Midas meselesi de tamamen uydurma. Yani bakın Ekrem Memiş Hoca ile de konuşurken de oraya dikkat çekmiştim. İşte bunlar yenildikten sonra Kimmerlere ölüyor, değil mi? Peki bu mezar anıtı nasıl yapılıyor? Bir izah eder misiniz? Yani yassı öğüt öyle bir haftada, 10 günde, bir ayda yapılacak bir mezar değil. Evet. O çok güçlü bir devletin bütün imkanlarını kullanarak yapmış olduğu bir anıt, mezar. Yani yenilmiş, işgal edilmiş bir ülkenin kralının gömüleceği bir yer değil. Mümkün değil yani öyle bir yer yapmaları. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bakımda da çelişiyor. Yani birçok çelişki var. Ama bu çelişkileri fazla uzatmadan bunu şimdi bakınız 1957 yılında bu Amerika'ya götürüldü mü kafatası? Kafatası hakkında ne bilgimiz var? Bunun genetik incelemesi yapıldı mı? Kafatası ölçümleri yapıldı mı? Peki biz bunları niye sormuyoruz? Yani bir tek ben mi merak ediyorum bunu? 57'de götürülmüş. Türkiye o zaman farkında değilmiş. Güzel. Şu anda 2022'deyiz. Yani kafatasını alamayacak bile olsanız ki almanız lazım, istemeniz lazım. Madem birçok eserlerimizi istiyoruz ve alabiliyoruz. Bunun hakkında en azından bilgileri almamız lazım. Çünkü o kafatası ile muhakkak karbon 14'te onun yaşını tayin ettiler. Genetik yapısına baktılar. Başka türlü niçin götürüldü o kafatası? Yani bunları Pensilvanya Üniversitesi'nde var. 2057'de götürmüşler. 2022 Türkiye'sinde biz arkadan arkaya onların bize biçtikleri bir Frig tarihi anlatmaya çalışıyoruz. Sırf erken Türk tarihini örtmek için. Sırf bunlara erken Türk dememek için. Ya yazısını işte biraz önce söylediğim gibi okundu. 20 seneyi geçti. Ben demiyorum ki kabul ediniz. Ya madem Kazım Birçam bunu yanlış okuyor, bunu yanlış okudu diyen doğrusunu biliyordur. Buyursun okusun. Buyurun Evet. Oktay Bey. Bu arada Murat Çevik'ten, bizim akademi üyemiz, Ankara Roma Hamamı yazıtı konusunda, o kendisi Ankaralı, orada yaşıyor. Evet. Akademi üyesi olarak en kısa sürede diyor o konuyu izlemeye alıyorum diyor. Çok Gidip güzel, çok bakacak. güzel. Çok güzel. Ee, Teşekkür ederiz. Semra Ener hanımefendi, sevgili hocalarım, ben Semra Ener, Başkent Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde hocayım, Ankara'dayım. Şu anda Kültür Bakanlığı'na Gordian'la ilgili bir çalışma yapıyorum. Pazartesi günü teslim etmem lazım.
Kazım Hoca'nın kitabından da referans vermek isterim. Yarın bu kitaba ulaşabileceğim bir adres var mı Ankara'da? Demiş. Semra Aner Hanım nasıl Semra Hanım bana mail adresini göndersin, bana mail ortamında ulaştırayım. Olur mu? Olur. Olur. Semra Hanım mail adresinizi yazarsanız Turgay Bey'e. Tabii ki hocama ileteceğim. Çok teşekkür ederim hocam. Tamam, ben hemen ulaştırırım size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, Rukiye hocamın, Rukiye Akdoğan hocam, teşekkür ediyoruz Turgay Bey'e. Et kelimesiyle ilgili olarak Hititçe'de de et, ak, tutmak, yakalamak, tutmak, ele geçirmek, almak anlamında olduğunu belirtmek istiyorum demiş. Teşekkür ederiz. Evet. Şöyle demiş, şakalar, isketler gizlenen ilk atalarımız koduyla yazan arkadaşımız. Sanırım Bahtiyar Aydın Bey. Sanırım ülkemizde Kazım Mirşan'ın geliştirip pek çok yazıtı okuduğu algoritmasını çözecek mühendis kökenli bir tarihçiye ihtiyacımız var. Anlı şanlı mevcut tarihçilerimiz Türk tarihi cahili maalesef dört işlemi yapmakta zorlanıyorlar. Avrupa'nın en büyük tarihçisi, matematikçi Breder kabul edilir. Demek ki matematik bilen tarihçiler yetişmedikçe Kazım Mirşan'ı anlayamayacak, yazıtlarımızda çözemeyeceğiz demişler. Benim de merak ettiğim aslında Kazım Mirşan'ı eleştirebilirsiniz. Herkes eleştirebilir. Ben de eleştiririm. Niye bizim tarihçilerimiz, arkeologlarımız veya diğerleri Kazım Mirşan'ın ileri sürdüğü tezlere karşı tezler yazmadılar veya tezleri akademik hale getirmeye çalışmadılar. Niye yapıyorlar Turgay abi bunları? Yani niye bu? Yani bu tezler tamam hepten yanlış diyelim. Yani Atatürk'e de öyle diyorlar ya, bize gaz vermek için Atatürk söylemiş işte Atatürk'ün Türk tarih ve vizyonu bize gaz vermek için yapılmış. Adam onun için söylüyormuş. Şimdi Kazım Mirşan'ı niye böyle, bence Kazım Mirşan'a kötü demektense ya şu nedenle ben bu yazıyı böyle okuyorum diyebilen insanlarımız niye yok, yani merak ediyorum. Niye yok? Niye ilgilenmiyorlar? Vallahi şimdi tabii ki bunu önce işin muhataplarına sormak lazım. Biz onlara adına konuşamayız ama yani ben yaşım itibarıyla şu anda Türkiye'de tarih ve dil konusunda çalışan hani 500 kişi varsa mübalağasız 495'ini tanıyorumdur, tanışmışımdır. Muhakkak bir şeyimiz olmuş. Yani belki iki elin parmakları kadar tanımadığım insan vardır. Valla orada bir tek diyebileceğim şey şu: Einstein'ın sözü, kanaatleri değiştirmek atomu parçalamaktan zordur diyor. Yani insanımız, bu bence yani en sadesinden bu işi en iyi bilenlerine kadar atalarının yazmış olduğunu, atalarının bugün kültürün önde gideni olarak gözüken Avrupalılardan zamanında daha kültürlü, daha bilgili, daha yaratıcı olduğuna inanamıyor. Kabullenemiyor. Bakın biraz önce dedim ki bu ırk tamgası Yemen'de de var. Ya niye bütün Türkiye kimse merak etmiyor? Yemen nere? Türkistan nere? Ve niçin ırk tamgası orada olsun? Girin internete, Yemen yazıtları değil, Sabah Melikesi değil, oradaki kale duvarları örülürken içerisine konmuş olan taşlardaki bizim Orhun harfli yazılarımızı görün ve sizi izah getirin. Kim yapmış bunları? Yani tarihin belli bir süreklilik arz etmesi lazım. Yani ök tamgası bugün Anadolu'nun ortasında Yazılıkaya'da işte hani B harfine benzer şekilde olduysa, onun baklava şeklisi aşağıda Yemen yazıtlarında varsa, daha sonraki halini Orhun yazıtlarında ök tamgası olarak görüyorsak,
Yani bunun bir izah olması lazım. Şimdi dediniz ki bazı gülen veya şeytan arkadaşlarımız, akademisyenlerimiz. Şimdi aslında kim kime gülmeli? Onların kitaplarında da ök tamgasına ök diyorlar. Yani tamgaya ök diyor, okurken ka okuyor. Kim kime gülecek? Üstelik burada gülünecek bir şey yok. Türk tarihini konuşuyoruz. Dediğiniz gibi Kazım Mirşan'ın birçok yanlış olabilir. Hazır işte adam çalışmış etmiş, ortaya koymuş, yanlışını gösteriverir. 21 sene oldu değil mi? Bakın 22 seneye gidiyoruz. Göktürk diye o isimde bir devletimiz yok dedi. Varsa gösteriverin. Bu kadar zor mu ya? 22 senede bu gösterilmez mi? Yani Göktürk adındaki devletimize ait orijinal bir yazı gösterin. Hadi bizde gösteremeyin. Komşularımız da gösterin. Hani Çin tarihini çok iyi şey yapıyorsunuz ya. Orada gösterin bir tane Göktürk devletlerini. Bir Çin eski yazıtlarında bir Göktürk devletiyle savaştık, yendik, yenildik desinler. Değil mi? Kültekin 70 bin kişilik Çin ordusunu yenmiyor mu? Peki Kültekin'den niye bahsetmiyorlar orada Göktürk devletinin komutanı olarak? Yani bunu göstermek bu kadar zor mu? Yani bu işler gülmekle falan olmaz. Bu işler... Kazım Mirşan, Turgay abi, Kazım Mirşan Çince biliyordu değil mi? Evet. Peki. İlk okudu, Çince okumuş, artı sokakta Çince konuşuluyor. Zaten evet. Çin baskısından dolayı baba da ölünce dedesi 1935 yılında gelip onu Atatürk Türkiye'sine teslim ediyor. O da Boğaziçi Lisesi'nde özel okulda okurken 3. sınıfta atsızın talebesi oluyor. Bugün karşımızda Türkçü, Türk milliyetçisi bir Kazım Mirşan varsa atsız sayesinde onu buraya getiren 100 yaşındayken getirmiş dedesi. Dedesi onu Türkiye'ye getirdiğinde 100 yaşında. Döndükten sonra 110 yaşında ölüyor. Şunun için soruyorum. Çünkü bizi Türk tarihini, Göktürk tarihini ya da Hun tarihini Çince kaynaklardan, Çin kaynaklarından öğreniyoruz, araştırıyoruz diyenlerin hangisi acaba Çince biliyor? Bunu ben merak ediyorum. Bilen var mı? Yani şimdi ben de bir yabancı dil öğretmeniydim. Yani şimdi farklı bir iş yapıyorum ama sonuçta bir dilciyim. Yani dille uğraşan birisiyim. Bir işi kaynağından öğrenmek farklı bir şey. Başka bir çeviriden öğrenmek farklı bir şey. Ben bu hocalarımızın, yani ben Türk tarihini yazıyorum, Çin kaynaklarından öğreniyorum diyen hocalarımızın acaba Çince bilip bilmediklerini merak ediyorum. Gerçekten açıklamaları gerek. Çince biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Çince bilmeyen bir insanın Kazım Mirşan'a laf söylemesi biraz garip yani. Çünkü o Çince okuyabilecek birisi. Hayır. Oktay Bey söylesinler, gayet basit yani. Hoca zaten iddia etmiyor. Hocanın ilk çıkışı şuydu. Dedi ki ben 60 yıldır Göktürk yazısı diye bir şey görmedim incelediğim kitaplarda. Sizler bu konuda doçentlik, profesörlük yapmış insanlarsınız. Nerede okudunuz söyleyin şimdi dedi ya. O kadar basit. Yani bizim Göktürk adında bir devletimiz varsa şunun orijinal kaynağı neresi bir söylesinler. Şimdi ama o takım döndü köke. Göktü köke. Kök de değil kardeşim. Kök de yazmıyor orada. Kök demesi için 2 tane K harfi olması lazım. O da değil. Yani siz diyebilirsiniz o zamanki devlete işte Göktürk inancından dolayı Göktürk devleti diyorum falan. O su götürür. Bu öyle demiyorlar. Biz okuduk diyorlar. Yani o tarihteki belgelerde Göktürk okuduk diyorlar. Kazım Mirşan'ın itirazı buna prensipte yanlış okuma da var. Yoksa siz Oktay Polat olarak diyebilirsiniz ki işte Göktürk inancında olan o döneme ben Göktürk devleti diyorum. Tamam, o sizi bağlar. Oktay Polat o şekilde söyle. Öyle demiyorlar ki. Diyorlar ki Göktürk devletimiz var. Yani dahası da var da şimdi iyice konuyu dağıtmayalım yani. İçim vapan buğumun İslami Kağan diyor. 2 tane oradan kanunu çıkartıyorlar. İçim vapan buğumun İslami Kağan derken Tanrımın, Yaradanımın, milletim için istediği Kağan diyor.
Hani var ya Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Süleyman gibi takılarımız. Hani çok hızlı, çok kanuni, işte şöyle cenk, şöyle kahraman falan gibi. Yani kendi kanun şeyini, kanunu tarif ediyor. Sen oradan Bilge ve şey diye iki tane Hakan çıkartıyorsun. Nerede bunların tarihteki yeri? Hangi yazıt okuyorsunuz? Bu kadar böyle şey olur mu ya? Ya bu soruyu Kazım Gülşen sordu diye niye suçlu oluyor? Bunu bir Alman profesör, bir Fransız profesör sorsaydı ne cevap verecektiniz ya? Ya sizin tarihte Göktürk diye bir devletiniz olmamış. Nereden çıkartıyorsunuz bu doktora tezlerindese? Ne cevap vereceksiniz? Evet, Tabii buyurun. Yılmaz Karahan Bey teşekkür Buyurun. ediyor. Sorusu şöyle. Milattan önce 500 yılından önce Türkleri yaşam kültürü olarak Sümerler, Frikler, Etrüksler, Hattiler, Truvalılar yerleşik uygarlıklarda görüyoruz. Milattan önce 500 yılından sonra Türkleri yaşam kültürü olarak Hunlar, İskitler, Kumanlar, Kıpçaklar, Avarlar, Bozkır kültürü içinde yer değiştirilen ve taşınabilir bir uygarlıkta görüyoruz. Yerleşik kültürlü Türkler ile Bozkır kültürlü Türkleri nasıl bağdaştıracağız? Şimdi Truva Savaşı, şu bir defa milat meselesine de bir açıklık getirelim. Milat Aramice doğum demek. Bir Türk olarak niçin sürekli olarak doğum yerine milat diyoruz? Ben de onu anlamıyorum. Neyse, isteyen istediğini söyleyebilir tabii. Şimdi doğumdan önce 1200 değil mi Truva Savaşı? Truva Çadır Devleti mi? Truva'da bir şehir yok mu? Kim onlar? Niye gelenlerle savaşıyorlar? Onlar kim? Onlar bu topraklara gelip yerleşmiş ve Çanakkale Boğazı'nı tutmuş olan insanlar. Ve sonradan işte Frig diye isimlendirilen bu ön Türklerle de tamamen aynı kültürün insanları. Çünkü onlar geldikleri zaman siz hazır bu Anadolu'ya gelmişsiniz Trakya'dan. Zengin bir şehir var. Yunanistan'dan gelen binlerce gemiyle saldırılıyor. Siz de onlarla beraber saldırın. Şehri yağmalayın. Niye şehri savunanların yanında 10 sene savaşıyorsunuz? Çünkü kendinizi onlarla bir tutuyorsunuz. Aynı kültürden insanlarsınız. Onun için. Dolayısıyla öyle biz Batı'nın bize biçtiği elbiseyi giymek zorunda değiliz. Nasıl 500 sene? Yani Türklerden daha önce yazı konusunda, kültür konusunda, hayvanlara etkileştirme konusunda bir toplum göstersin. Yani bunları kendileri zaten itiraf etmiş durumdalar. Biliyorsunuz daha önceki programlarda konuşmuştuk. Bir Anu meselesi var. Rafael Pampelli meselesi var. Rafael Pampelli dediğiniz adam Amerika'daki Harvard Üniversitesi'nin en önemli profesörlerinden bir tanesi. Ve 1905'te Chicago'da Exploration in Türkistan diye bir kitap yazıyor. Kitabın konusu şu andaki Aşkabat'ın eski yerleşim yeri olan Anunu'daki 2 numaralı kurganın kazısı ve burada diyor ben, Rafael Pampelli, buradaki buluntular, gerek kültürel buluntular, yani hayvan ehlileştirilmiş, tarım yapılmış, dokuma yapılmış, biz Sümer'den ve Mısır medeniyetinden önceki dönemi bulduk diyor. Ondan sonra Bek Murat Gerey Almanya'da tutuyor kitap yazıyor. Türkmen Sümer bağları diyor. Şimdi bu Sümerliler dışarıdan gelen bir toplum. Nereden geldiler bunlar? Nereden geldiler? İşte bunların geldikleri yer Anu dediğimiz bugünkü Aşkabat'ın eski yerleşim yeri olan. Oradan geliyorlar. Neden? Çünkü Hazar Küçülmek'te kıyısında olan Aşkabat, Anu önce Aşkabat'a kadar çekilmiş, şimdi daha da geri çekilmiş durumda. Onun için o insanlar Zarot dağları üzerinden Etiler olarak geliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir devamlılık ve bir bütünlük var. Yani insanlık tarihini böyle parça parça bölümlere ayıramayız. Bir komple bakmamız lazım. Ya Türk kültürü var ya yok. Ya eski bir erken Türk tarihimiz var ya da yok. Olduğuna dair milyonlarca delil var. Olmadığına dair delili olan çıksın ortaya.
Eğer diyorlarsa ki Yunan yazısı Türk yazısından eskidir, örnek göstersinler. O yazı nasıl gelişmiş? Frig yazısı diyorlar. Göstersinler örneğini. Ben onlara Türk yazısının geliştiğini Orta Asya'da, daha doğrusu tüm Avrasya'daki kaya yazıtlarından gösterebiliyorum. Er tamgasını gösterebiliyorum. Yani bütün tamgaların, yani harf olmadan önceki, ökü biraz önce konuştuk. Hani keçi bacağını meselesini. Önce öyle çizilmiş, oradan buraya gelmiş. Yani bir yazı dediğimiz olay öyle birkaç senede olacak iş değil. Binlerce senede gelişen bir konu. Üstelik ilk çağlardan bahsediyoruz. Türk tarihi buna sahip. Elimizde bunlar var ve çoğunu da batılı çıkartmış. Yani biz de çıkartmadık. İşin tuhafı. Yani Anu konusunda yazan, orayı kazan, Exploration in Türkistan diyen Rafael Pompelli. Yazının yayınladığı tarih 1905. Evet, Türkiye falan olmuş olsaydı o Türkistan adına çıkmazdı. Dediğiniz doğru. Ama öbür taraftan biraz önce size bir başka bir insanın söylediklerini, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki konferansını söyledi. Ya diyor, siz Çatalhöyük zaten sizin ne olduğunuzu, ne zamandır burada olduğunuzu gösteriyor. Yani genetik olarak böyle, tarihsel olarak böyle, ortadaki bütün deliller olarak böyle. Eğer Frikler Yunanlıların atasıysa bir tane Yunan kurganı şimdiye kadar bulunamadı mı? Hiç bu adamlar aynı Friklerin gömdüğü gibi, Yassıhöyük'teki gibi veya altın elbiseli adamın kurganı gibi veya şu anda bulunmakta olan onlarca Orta Asya'daki o ağaçtan yapılan kurgan üzerine toprak yığılma şeklindeki gömme adetini diyorum. Bu Yunanlarda niye yok? Ben Yunan derken aynı Grek meselesini kabul ediyorum Oktay Bey de. Ama biraz önce söylediğimiz o İngiliz topçu subayı var ya, o da 26'da yazarken burası Yunan eseri diyor da onun için. Yani orada Midas okuyor. Burası Yunanistan. Yunan tarihini bulduk. Senin de Kültür Bakanlığı şu anda git oraya Midas anıtı diyor. Kim bu Midas ya? Ne zaman yaşamış? Ne zaman ölmüş? Bunun genetik olarak kafatası ellerinde. Açıklasınlar bakalım. Biraz önce Midas'ın onlar tarafından, Avrupalılar, Amerikalılar tarafından etle giydirilmiş suratını size gösterdim. Orada Orta Asyalı bir tip mi görüyorsunuz? Avrupalı bir tip mi görüyorsunuz? Yani bütün bunlar ortadayken biz diyoruz ki kendimizin olanına sahip çıkalım. Burada Kazım Birşan falan mücadelesi de yapmıyoruz. Ya zarar olmasın. Kazım Birşan'ın bütün söyledikleri yanlış olsun. Yanlış olsun da siz şu bir Göktürk Devleti'ni bir gösteriver. Ya şu anda üniversitelerinizde nasıl oluyor da Irak bitiği fal kitabı diye okutuyorsunuz ya? Ya Türkler bundan yüzyıllarca önce magazin kitabı mı çıkartmışlar? Fal kitabı diye. Neresi fal? Yazmıyor öyle bir şey. Tek tek harf harf biraz önce gösterdiğim gibi o şekilde yaptırdık. Yani hocaya her bir harfi nasıl okuduğunu, alfabesini koydu. Yok böyle bir şey. Ama hala biz bütün üniversitelerimizde, Türkiye bölümlerinde 2 tane orijinal kitap okutuyoruz. Türklükle alakalı. Biri Orhun yazıtları, biri Irak bitiği. Fal kitabı falan değil bu. Diyor musunuz ki fal kitabı? Gösterin o zaman. Hazır adam yazmış işte koymuş. Alfabeyi de koymuş. Deyin ki Kazım Birşan bunun alfabesini yanlış yapmış kardeş. O öyle olmaz. Böyle olur değil. O harfler böyle ses değeriyle okunmaz. Böyle okunur değil. Bakın burada 64 tane hikaye var ya. Bunlar Irak'taki bilgiler, öğüt falan değil. Bunlar hepsi falla alakalı. Bir tane fal gösterin. Ya ilk sayfayı söylüyoruz. Diyor ki Thompson ben bunu böyle okudum. Arkasından Talat Tekin de evet öyle okumuş deyip Türkçe'ye çeviriyor. Ben Çin prensiyim. Altın tahtımda gece gündüz oturuyorum mesudum. Türk yazmış bunu. Böyle yazmış. Peki böyle yazıyor. Burada Çin nerede yazıyor? Altın taht nerede yazıyor? Gece gündüz oturuyorum nerede yazıyor? Yok. Onları söyleyemeyiz. Ama burada bu yazıyor.
Niye? Thompson öyle tercüme etmiş. Öyle uygun görmüş. Bu mu bilimsellik? Evet. Sanırım Yılmaz Karahan Bey sormak istiyordu. Bu hani bir tarafta aslında yani demir çağında bizim kuzeydeki Türk toplumları, Avrupa ve kuzeydeki Asya'daki Türk toplumları genelde hayvancılık, atlı çoban kültürü var. Diyor, öbürleriyle nasıl bağdaştıracağız? Sanırım biraz önce siz bahsettiniz. Yemen mesela bizim Türk tarihinde hala kabul edilmeyen mesela Şahiler var. Şahiler var. Bu Budist bizde hala Uygurların ilk Budist devleti olduğu söylenir. Halbuki bu bir yalandır. Ondan önce Kuşanlar var, Şahiler var. Budist olarak yine Kuşanların bir bölümü siz bahsettiğinizi söylüyorum. Yemen'de, Sudan'da bunlar Hiksoslar dönemine kadar gider ve daha sonra da işte siz bahsettiğiniz Saba Kraliçesi Nubyanlar olarak Roma döneminde de devam eden bir uygarlıktan bahsediyoruz. Bunların kökenleri Kuşanlardır ve devam etmiştir. Ama bunları inceleyen ben bile mesela kendi başıma yüzlerce Yemen'den, Sudan'dan, Hindistan'dan bunlarla ilgili eser ve apaçık yani uzman olmanıza da gerek yok. Orada Türk damgaları var. Türk eserleri var. Böyle yani sanat tarihçi olmanıza gerek yok. O Türk damgalarını okuyan bir uzman olmanıza gerek yok. Çıplak gözle biraz ilgili olan bir insanın görmesi gereken şeyler. Sanırım şunu soruyor. Yani biz orada bir kopukluk mu var demek istiyor Yılmaz Karahan. Yani bizim bir yerde atlı kültür, yani daha çok yabancılar bize atlı kültüre sahip olduğumuzu göstermek istiyorlar. Ondan önceki kapanmış, bizimkiler de ilgilenmiyor. Sanırım sorunun özü buydu. Tabii canım, Evet. atlı kültürün olduğu, koyun ve keçi toplumu olduğu bunlar gerçek. Bunları etmiyoruz ama koskoca dünya şumul bir kültürden ve Avrasya'dan bahsediyoruz. Yani 40 milyon kilometre Asya, 10 milyon da Avrupa, 50 milyon kilometre kare. Hadi Afrika kısımlarını, Yemen kısımlarını falan konuşmayalım. Şimdi burada yaşanılan son 20 bin sene, 30 bin seneden bahsediyorsunuz. Şimdi Çin dediğiniz Pekin'in adı ne? Hambalık. İlk Çin sarayını yapan kim? Yasak şehri yapan Türkler. Bugün nerede? Bugün yıkılıp üzeri toprak örtülmüş. Pekin'e gittiyseniz Pekin dümdüz bir arazidir. Bir tek tepe var orası. Altında Türklerin yapmış olduğu yasak şehir yatıyor. Harabesi yani, kalıntıları. Bunu nereye koyacağız? Etruksları konuşuyoruz. Şimdi Etrukslerin bulunduğu yerde mermer var. Dolayısıyla yapı eleman olarak kullanmışlar. Artı yaptıkları ortada. Yani yazdıkları, eserleri, heykelleriyle bir Etrüks kültürü Toskana bölgesinde, ben 5'ini gezdim, 7 taneymiş. 7 tane müze ağzına kadar Etrüks eseri dolu. Ve bunlar İtalya'dan önceki kültür, değil mi? Şimdi bu insanların yazısıyla biraz önce konuştuğumuz Friklerin, Attikalıların, Limni Adası'ndaki yazıtın, Lineer A, Lineer B, ya bunların hepsini Kazım Birşan okuyor, koyuyor. Deyin ki bunların hepsi yanlış. Çok güzel, o zaman hangisi doğru? Yani bunların okunması için bir alfabe birliği olması lazım. Bu yapılmış mı? Yapılmış. Her okuduğu kısımda bunu kullanmış mı? Kullanmış. Yani yukarı çıkıyorsunuz, İskandinavya'da da aynı durum söz konusu. Peki glozele ne yapacaksınız? Ne diyeceksiniz? Yani geçmiş bir tarihimiz var. Yani Batılılar istemiyor diye bundan vaz mı geçeceğiz? Bu bizim yaşanmış tarihimiz. Evet, bugünkü Almanya'daki Vaze Irmağı'nın kenarında İsa'nın doğumundan 1000-2000 sene önce yazılmış ve o çamurun içerisine düşmüş olan hayvan kemikleri üzerinde onun yazıtlarımız var. Bunları da bulan biz değiliz.
Bunları Bremen Üniversitesi bulmuş. Yayınlamış. Yayınlıyor. Türk yazıtı falan diye de değil. Kemiklerin hikayesi olarak yazılıyor. Onları ne diyeceğiz şimdi? Yani bu Orhun alfabesiyle bu yazıtları yazanlar Almanların atası mıydı diyeceğiz. Benim atam o. Kültür bağım var. İlişkim var. Gotland adasına gidiyorum. Kuzu var. Adam en eski mezarlarında, Gotland adası dediğimiz Baltık Denizi'nden bahsediyoruz. İsveç'in altındaki Kıbrıs kadar büyüklüğünde bir adam. Bütün mezarların üzerinde koyu post koymuşlar antik dönemden beri. Şimdi nasıl yapacağız yani? Üstelik yazısı var. Orada bakırın üzerinde, kemiklerin üzerinde, tarağın üzerinde. Orhun alfabesiyle yazmışlar. Taşların üzerinde var. Biliyorsunuz. Yani bütün bunlar bir bütün. Bütün bunlar bir kültürün ürünü. O kültür, Türk kültürü veya bunların hiçbiri yok. Bunların hepsini inkar etmemiz lazım. Yok etmemiz lazım. Bunlar vaka elimizde duruyor yani. Yani biz söylemiyoruz ki, biz çıkartmadık ki. Yani Futat yazıtları bugün 5500 tane tespit etmişler müzelerinde. Ya bir tanesini Türkler bulmadı ki bunu. Kendileri koymuşlar. Bugün gidin Helsinki'de havaalanında var. Uppsala Üniversitesi'nin girişinde sağda solda cam mekanın içerisinde 2 tane taş var. Orhun alfabesi yazılı. Yani biz bulmadık onları, kendileri koyuyorlar. Ama okuyamadıkları için fal taşı falan diyorlar. Eskiden fal için kullanılıyordu falan diyorlar. Yani bu fal çok enteresan bir kelime yani. Yani nereye koysanız gidiyor. Bizde de Irak bitik elinde Orhun yazıtları, Uygur yazıtı, el yazısı fal kitabıymış. Ya fal kitabı değil diyorsun. Alternatifini gösteriyorsun. O zaman yanlış da de ki hayır kardeşim bu fal kitabı. Bak burası fal de. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir Türkiye akademisyası buna sırtını dönüyor. Tekrar ediyorum. Türkler o kadar eski zamanda magazin basını olarak fal kitabı basmış olamaz. Yok böyle bir şey. Ve bu ileride bizim utanacağımız bir şey olacak. Yani bir dönemde Türk akademisyasında bir fal kitabı okutuldu diye alaya alacaklar biz. Gülünecek esas mevzu bu. Belki de ağlanacak mevzu. Sen bunların hepsine set çek, olmamış gibi davran. Ondan sonra Çin kaynakları. Ya Çin kaynağının en eskisi doğumdan önce 220. Ondan önce yazılmış orijinal Çin yazısı yok. Ondan öncesi tahmin. Ben bugün İsa hakkında kitap yazarsam 2020'de 2220 sene sonra yazmış olur. Çinli de o gün doğumdan önce 1500-2000'deki Türkler hakkında ahkam kesmiş. Ama o orijinal tarihte yazmamış. Orijinal tarih İsa'nın doğumundan önce 220'ler o kadar. Ondan eski yazılmış bir Çince Türk tarihi yok. Varsa göstersinler. Kalabalıklar getiriyorlar. Çin tarihinde 2000 sene önce şöyle deniliyordu. Yok böyle bir şey. Kim demiş? Duyumunu anlatıyor. Orijinal tarih değil o. Yani doğumdan önce 2000'lerde yazılmış bir Çin tarihi yok. Yazısı da yok. Evet, Turgay Bey bir yorum var. Bülent Topuz hocamdan YouTube'dan gelmiş. Kırgızistan Müze Rehberine göre kafasında kocaman başlık taşıyan kadınlar aslında beyaz bez topu taşımaktalar. Bu başlık göçte kullanılır. Ölen olur ise bu bezle kefenlenir. Doğan olursa kundaklanır demiş. Evet. Şimdi Şimdi Kibele dediğimiz o heykellerdeki yani konuştuğumuz tabii bundan 3000 sene önceyi konuşuyoruz. evet. O zaman da o kafasında Kibele'nin o şekilde sarmasıyla ben bugünkülerin benzerliğini göstermek istedim. Yani kadın kıyafeti olarak. Tabii ki her ikisinde de kefen olabilir, bez olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Orası önemli değil. Ama bugün Kırgızistan'daki kadınların kafasındaki o şekille Kibele benziyor mu? Kibele doğurganlığı gösteren bir motif mi? Kadın motifi mi? Bu. Yani bunun aynısını o kıyafeti siz İspanyollarda görüyor musunuz?
Fransızlarda görüyor musunuz? Ama ben o kıyafetin aynısını Orta Asya'da, Kırgızlarda görüyorsam ben ilinti kurarım. Çünkü aynı kültürden geliyor. Ben her programda söylüyorum yani bu friklerle ilgili. Bu ana tanrıça geçince. Kibele ile Umay Ana aynı yüz hatlarına sahip. Evet. Çatalhöyük de aynı yüz hatlarına sahip. İslam'daki kıble neresi? Oraya girmeyelim. Girmeyelim. Evet. Oraya girmeyelim. Kazım Meşan bildiğim kadarıyla tüm Türk lehçelerini biliyordu. Kaç dil biliyor? Çince, Türkçe. Evet, Kazım Mirşah'ın doğduğu yer 1919 Urumçi. 1919 Urumçi gün be gün Çinler tarafından etki altına alınmakta. Nitekim ilkokula Çin okuluna gitmek zorunda kalıyor. Ve Çinlilerin ona ilkokuldayken ezberletmiş olduğu bana şiiri bir iki tanesini okumuştu Çince. İlkokul bitince aile, zengin bir aile ve babasının tek çocuğu bunu Rus ortaokuluna veriyorlar Urumçi'de. Dolayısıyla ortaokulu Rusça okuyor. Ama ortaokul bittiğinde baba karaciğer hastalığından ölüyor. Ve sokakta Çin hakimiyeti gittikçe ağır basıyor. Dede gelecekleri görüyor. Nitekim torbaya altını koyuyor. Torununu Kırım üzerinden İstanbul'a getiriyor, kaçırıyor. Burada Boğaziçi Lisesi'ne yatırıyor. Boğaziçi Lisesi'ne geldiğinde neyi biliyor? Rusça ortaokulda okumuş. İlkokul ve sokakta Çince konuşuluyor. Artı aile Tümenlik Türk'ü ama aynı zamanda deri ve hayvan ticareti yaptıkları için sürekli kızakla kışın bile civardaki Türk bölgelerine gidiliniyor, geliniyor, yatılıya geliniyor. Dolayısıyla Kazakça gibi, Özbekçe gibi o lehçelerin hepsini çocukluk çağında ortaokul sona kadar kapıyor zaten. 1935'te Ankara'ya geldi. Türkiye'ye geldi. Ne öğrendi? Türkçe, Anadolu Türkçesini öğrendi. Buradayı bitirince İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini kazanıyor. İkinci sınıfın yazında lisan öğrenmek için Göte'ye gidiyor, Almanya'ya. Orayı bitiriyor, Berlin Teknik Üniversitesi'ne müracaat ediyor, yatay geçiş yapıyorlar. 3'ü ve 4'ü Berlin Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Tam mezun olacaklar, Ruslar Berlin'e giriyor. Ruslar Berlin'e girince, ama bunun elinde Çin pasaportu var, bir sene Almanya'da dolaşıyor. Bir sürü işte zorluk çekiyor. Tekrar buraya geliyor. 47 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olup daha sonra da Krupp firmasına giriyor. Krupp firması Almanya'da, İsviçre'de ve Fransa'daki çelik konstrüksiyon işlerini de bunu proje mühendisi olarak kullanıyor. Orada da İngilizce ve Fransızca öğreniyor. Yani bildiği lisanlar, Türk lehçeleri, Rusça, Çince, ama eski Çince'yi bilmiyor olabilir çünkü ilkokulda ve sokakta öğrendiği. O Türkçe, İngilizce bu gibi. Almanca, Fransızca. Yani. Fransızca. Ama İtalyanca da Rusça. aynı şekilde şeyini görüyor. Yani 8-10 yılda bir Avrupa'da bulunmuşluğu var. İsviçre'de var, İspanya'da var. Almanya'daki Düsseldorf'ta savaş sonrasında yapılan ilk çelik konstrüksiyon 50 katlı binayı yapan Krupp firmasının çelik konstrüksiyon statik hesaplarını hoca yapıyor. Yani bu. Evet. Yani Kazım Mişan Bey Rusça, Çince, Almanca, Fransızca, İngilizce, Evet. yani 5 ana dilde ve Türk lehçeleri bütün bunlarla, ama tabii oradan bir zengin ailenin çocuğu olarak buraya gelip tek başına, bir de ondan sonra 48 sonrasında zaten Çin hakimiyeti tamamen orayı kapatınca muazzam bir vatan şeyi çekiyor. Bundan dolayı da tarihi dile veriyor kendini. Çocuklar Türkçe öğrensinler diye 70'li yılların başında 67, 68 falan galiba Ankara'ya geliyorlar. Etibank'a geliyor. Etibank'ın karşısında bir tarih coğrafya fakültesi var. Gidiyor oraya, bana bir kitap verin de diyor, Orta Asya'dan geldim ben okuyayım.
Bakıyor bir çok yanlış buluyor. Götürüyor doçente, diyor ki ya bu kelimeleri yanlış çevirmişsiniz diyor. Aa öyle mi falan filan derken o gün bugün bu işlerle meşgul oluyor. Yani bir vatan özlemi var. Ailesinden kimseyi getirememiş. Tek başına buraya gelmiş. Ve Türkçe konusunda da bu çalışmalar İsviçre'ye gitmiş. İsviçre'de çalışırken süt üstünün kaymak olduğunu, kendi lisanlarında da onlar kaymağa süt üstü diyorlarmış. Uyguristan'da. Dolayısıyla o İsviçre'de 4. lisan var ya, Schweiz diye. Onun sözlüklerini alıyor bu sefer. Onların içerisinde Türkçe aramaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu. Yani hayatı boyunca bu işlere vermiş, araştırmış. Ortaya bir şeyler koymuş. Ya al bunu, doğrusunu kabul et, yanlışını de ki burası yanlış. Şimdi adam küçük yazılı kayayı okumuş. Bütün yazıtları, friklerini okuyor. Bunlar Türkçe diyor. Sen bunu elinin tersinde itiyorsun. Tamam, yanlışsa yanlışlığını göster. Ama yanlışlığını göstermek için doğrusunu bilmek lazım. Doğrusunu bilmiyorsan o zaman mason metodu uyguluyorlar. Hiç ondan bahsetme. Bahsedilirken de gülelim. Evet. Tarih de onlara gülüyor. Evet, Sadık Bey soruyor. Uygur Devleti adında bir devlet var mı? Yoksa oradaki devletin adı nedir? Eski Ne zaman? Uygur'dan Şu anda mı? Şu anda eski mı? Hayır, eski Uygur'dan Hayır. bahsediyorsanız. Yani Uygurlar okumuş bir toplum bu başından beri. İşte bu Cengiz zamanında da Cengiz'in gücünün artmasıyla orantılı olarak Uygurları yani bir yerde katip, yazıcı insanlar olarak kullanıyorlar. Evet. Uygur, Kazım Hoca'nın şeyiyle uyan demektir. Ve matbaanın o coğrafyada ilk defa Çinlilerden önce Türkler tarafından kullanıldığını, çünkü o eski Uygur yazıtlarından çok muntazam harfler var, aynı şeyden çıkmış, söyler. Kendisi de Uygur Türk'ü değil, biliyorsunuz. Tümenlik Türk. Onlar ailece. Yani Rusya Tümenlik bölgesini işgal edip de baskıya bastırınca Çarlık, bunlar Urumçi'ye geçiyorlar. Urumçi'de de Çinliler idareye ele alınca çocuk Türkiye'ye 15 yaşındayken kaçırılıyor. Hadise bu. Evet. Ahmet Yaşar Bey YouTube'dan sormuş. Likyalılar da Truva Savaşı'nda Truvalılara yardım etmişlerdi. Evet. Likyalılar da Türk soylu bir ön Türk ulusu mudur? Evet. Bayraklarının kurtbaşı olduğu söylenir. Yazı da aynı şekilde, yani Yunanca değil. Yani bunların hepsinin ben ön Türk halkları olduğunu, ama şimdi bakın, yalnız Friklerden bahsettik, 1200-600. Yani İsa'nın doğumundan önce 1200'lerde Anadolu'ya giriyorsunuz ve en az 600 sene iktidarınız veya devletiniz var. Ondan sonra da işte Kimmerliler tarafından yenildikten sonra da Likya'ya dahil oluyorsunuz falan. Yani bu konuların bilhassa yazısı olan toplumların çok daha iyi incelenmesi lazım. Ama biz maalesef, yani bu biliyorsunuz lineer A ve lineer B'nin bile Yunancayı doğuran yazıtlar olduğunu iddia ediyorlar. Yani akıl alacak gibi değil. Ama bunu iddia edenler akademisyen titrine sahip. Onun için işte Türk milleti olarak sahip çıkılacak. Yani Kazım Birşen okudu. Lineer A'yı da lineer B'yi de nasıl okuduğunu da açıkladı. Diğerleri de koysunlar. Ondan sonra yani bu işlere alaka ve ilgi arttıkça işte biraz önce söyledik, yani Midas dedikleri adamın 1957'de kafatasını götürmüşler. Ya hiç olmazsa bilgilerini alalım. Şunun bir genetik bilgisini alalım bakalım. Nasıl Midas'mış? Nasıl Yunan kralıymış? Ne zaman, hangi savaşta yenilmiş, öldürülmüş de hemencecik böyle 80 metre yüksekliğinde, 300 metre çapında bir Anadolu'nun ortasında kazma kürekten başka bir şey yokken o kurgan yapılmış. O ağaçlar ne zaman kesilmiş? Ne zaman
e, reçine banyoları yapılmış da o kurgan odası yapılmış? Değil mi? Yani bunların da cevap verilmesi lazım. Evet. Burada zaten şey var, ben bilgi olması açısından Firidun Celilov hocamızın ve Bahtiyar Tuncay'ın Azerbaycan'dan bu Evet. konuda kitapları var. Likyalıların Kürt sorduğu olduklarına dair iddiaları mevcut. Evet. O da biliyorsunuz Zimni yazısını Feridun da arkadaşımızdır. Benim programımda da nasıl okuduğunu söyledi. Evet, Ama bakın mesela o da okudu, Kazım Bircan da okudu. İkisi farklı. Ama evet, her ikisi de Türkçe olduğunu söylüyorlar. evet. Ama yani bir yerde fikirler çarpışacak. Doğru bir tanedir, iki tane olmaz. İleride kim haklıysa, hangisi doğruysa o kalacak. Yani bir konuda birçok fikrin çarpışması iyidir. Yani onun eksik gördüğünü o tamamlasın. Yani keşke yalnız Feridun Hoca değil, birçok akademisyenimiz de okusun şu Limni yazısını. Okusun da bir görelim. Hani özellikle o gülenler var ya, bir okusunlar. Nasıl Evet. okunuyor bir görelim. Yani yanlışları Ee, bulsunlar. Onların doğrularını görelim. Dünyada en kolay şey tenkit etmek. Yapmak zor olan. Rukiye Akdoğan hocamız sormuş. Irak bitik için fal deniyor hakikaten. Peki konusu ne acaba? Efendim, Irak'taki bilgiler, bakın sizin atalarınızın, dedenizin hayatı, yaşadığı yer, bulunduğu yer sizin için Irak'taki bilgilerdir. Yani Irak'taki Uzak. bilgiler şu andaki dönemden daha eski dönemlere ait olan bilgiler. Şimdi diyor ki kızı, şimdi tam kelime aklıma gelmiyor da şey olarak söyleyeyim. Evlenmeden önce nişanlılık dönemi olsun. Ha bunun falla ne alakası var? Bu bir sosyal öğüt. Yani eşler birbirini tanısın da öyle evlensin demek istiyor. Bu bir öğüt. İşte bulutlar, yağmur yağınca otlar büyür, hayvanlar onu yer ve semirirler gibi. Yani yağmurun yağması iyidir. Bunun falla ne alakası var? Yani bu şekilde hikayeler zaten her biri. Lütfen Kazım Birşan'ın okuduklarına baksınlar. Bir de Talat Tekin Bey'in şu anda okutulmakta olan fal kitabına baksınlar. Bir de nasıl okumuş? Yani en çok burasına şey diyorum ben. Yani biz akademisyeniz, güzel. Peki kardeşim bu fal kitabı okurken hangi alfabeye göre okudunuz? Yok, ortada alfabe yok. İşte söylediğim gibi ilk sayfadaki ben Çin prensibiyim, altın tahtımda gece gündüz oturuyorum diyormuş. Ya bunu yazanın Türk olması mümkün mü? Çin prensi ise ne alakası var Uygur el yazmasıyla? Böyle başlıyor Bismillah. İlk sayfayı soruyoruz. Hani 64 sayfa çok uzun şimdi konuşma. Şu ilk sayfaya cevap versinler yeter ya. İlk sayfa dediğimde 4 satır. 4 satırlık bir yazı. Bırak bitikler. Burada sizin Thompson demiş ki ben Çin prensiyim. Altın tahtımda oturuyorum gece gündüz memnunum. Talat Bey de bunu aynen tercüme etmiş. Şu anda da Türkiye üniversitelerinde biz fal kitabı diye böyle okutuyoruz. Sizin Kazım Işan'ın kullandığı Irak uzak anlamında. Yani geçmiş. Irak tabii. Uzak, Irak'taki uzak. bilgiler. Yani Irak'taki bilgiler. Öğütler yani. Uzak geçmişteki bilgiler diyelim. Evet. Coğrafya bilgileri veya ondan sonra hayatla alakalı bilgiler, öğütler gibi. Yani bu ezoterizm ve gizli bilgiler filan pişman değil. Yok canım ne alakası var? Yok. Ya öyle bir şey yok zaten o dönem için. Yani şimdi Oktay Bey yani sayılı yüzlerce senede sayılı kitabın yazıldığı bir ortamda maganiz basını mı olur ya? Evet. Evet. Evet burada da Irak şeyi Mehmet Turgay Kürüm Rukiye Hocam e, Turgay Bey sizin bu kitabı bastırmıştınız hatırlıyorum. Hatta Evet. bana da imzalayıp hediye etmiştiniz.
Böyle bir kitap var Rukiye Hocam. Evet. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. 2008 yılında Kazım Mirşat Bırak Biti'yi okudu. Ben onu Bursa'da bastırdım. Mavi bir kitap şeklinde. Ve o gün için tanıdığım, tanımadığım 300 kadar akademisyene ben gönderdim bizzat postayla. 2008. 2016'da 8 sene sonra hoca öldü. Çıt yok. Ya bir kişiden ya bu gönderdiğiniz kitap yanlış kardeşim. Ya bu zaten fal kitabı. Siz ne bunu Bırak Bitik falan diyorsunuz. Bak şu fal bir tek cevap gelmedi. 2016'da hoca ölünce dedim ki ya şunu ben bir defa daha basayım. Çünkü hocanın kitabını basıp da dağıtma şeyim yok. Yani ailesinin kitapları. Ben sırf Bırak Bitik kısmını yeni baştan sırf kitap haline getirdim. 2 defa da program yaptım kendi şeyimde, YouTube kanalında. Bunu anlattım. Tekrar bastırdım, tekrar gönderdim. Ya bakın 2017'de bastırmışım, 16'da öldükten sonra. Şimdi 2022'deyiz değil mi? 5 sene mi geçti? Gene tık yok. Bu nasıl bir şey? Ya yanlış deyin kardeşim ya, yanlış. Bu kitap yanlış değil. Bu fal kitabıdır deyin ya. İspat edin, gösterin, alfabesini verin. Veya Kazım Hoca'nın yazdığı alfabenin yanlışlığını ispat edin. Çok basit. Şimdi Vedat'ı okumak için V-A-D-A-T yazıyor. Ben böyle okuyorum mesela. Burada Vedat yazmıyor da Umay yazıyorsa V'yi de U diye okunacaksa deyin ki V diye. Niye okuyorsun kardeşim? O U olacak. Eğer o şey oysa alfabe başka türlü de okumanıza imkan yok. Anlamam. Yani ne diyorum? Bakın size de gönderdim. Hatırlarsın. Yani her harfi tek tek çevirdim. Tek tek. Yani komple bu kitabın anlamı şu, burada şu yazıyor falan değil. Tek tek gönderdik. Ha buna yani incelenmek veya buna bir akademisyen cevabı olmaz mı? Evet, Şükrü Özer Bey'in bir sorusu var hocam. Turgay Bey şey soruyor. Uygurlar 9 Oğuzlardan değil midir diyor. Şimdi efendim gene ben Kazım Mirşan olarak konuşayım. 9 Oğuz diye bir şey yok. O yanlış okuma. O Thompson'un yanlış okuması. Orada ot, oz yazıyor. Ot, oz, ateş, ot biliyorsunuz, ozmak. Tamam mı? 9 Oğuz falan yazmıyor. Bizim 24 Oğuz boyumuz var. Onun dışında 9 Oğuz boyumuz falan yok. 24 Oğuz boyu. Anlatabildim mi? Yok yani. Yani bizim öğretimimiz şeyimize göre, Kazım Mirşan öğretisine göre diyelim. 9 Oğuz diye bir şey yok. Orada da 9 yazmıyor. Ot, oz yazıyor. İyi baksın. Orijinaline. Evet. Diğer sorulara bakmaya çalışıyorum. Evet. Dur bakayım, yeni bir mesaj geldi. Evet. Bahtiyar Aydın Bey'den 7. yüzyıldan önce Oğuzluk yoktur diye bir Nasıl? öneri geldi. Nasıl? Şimdi genelde Ben onu anlayamadım, pardon. 1100 Bahtiyar Aydın Bey şöyle bir şey söylemiş, yazmış. 7. yüzyıldan önce Oğuzluk yoktur demiş. olur mu? Türk'ün temel mitolojik bilgisi öldükten sonra canın ozması, ozmak, öldükten sonra öbür dünyaya geçmek. Bunun üzerine ana felsefesi bu zaten. Öldükten sonra vücut kalıyor, can öbür dünyaya geçiyor, ozuyor. Onun için ozandır. Ozan o elindeki sazıyla beraber o öbür dünyayla sizin aranızda ses iletisini kuran insandır ozan. Ve batıdaki ozmoz olayı var ya, o da bizden geçme. Yani mesela soğanın zarından öbür tarafa geçmek ozmoz olayı var ya, yani suyun hücreden çıkması oradan kaynaklanıyor.
ozmak bizim en temel Türk düşüncesinin temelindedir. Tabii Evet, isteyen istediği gibi düşünebilir. Buyurun. Turgay Bey soruyorlar. Genelde YouTube'dan soranlar da Kazım Meşşan'ın satılan kitapları var mı? Biliyorum ben siz bastırıyorsunuz. Şimdi benim Kazım Birşan'ın kitapları ailesine ait. 3 oğlu ve hanımı hayatta. Dolayısıyla onlar bir yayın eviyle anlaşıp bastırmadan ticari olarak nasıl olabilir? Olamaz. Şu anda bulabiliyorlar mı? Bir Bulunabiliyor dakika. mu? Ama Bursa'da Celal Gökçen Bey beni kırmadı ve 2 defa Biner'den 2000 tane 6 cilt halinde kitaplarının tıpkı basımını yaptı. Ama bu satılmamak üzere üniversite hocalarına ve üniversitelere ve kütüphanelere gönderilmek üzere. Ve dağıtıldı. Yani her üniversitede var. Her üniversiteye gönderildi. Ama orada da tabii bir satış söz konusu değil. Ama bunun yanında ben hocanın çalışmaları gençlere ulaşsın diye taranmış olan yani olarak bilgisayar ortamında bende var. Bütün isteyen talebeleri, arkadaşlara da gönderiyorum. Yani internet ortamında. Yani biraz önce işte hocamızın isteyeceği internet adresini verirse mesela bu kitabını Erken Türklerin Anadolu yazıtlarını göndereceğim. Yani yapabileceğimiz şey bu. Yani size ulaşıp e-postalarını gönderdikleri zaman siz onlara linkleri Oktay Bey, verebilirsiniz. şu anda bakın hiç mübalağasız 200'ün üzerinde Kazım Birşan çalışan arkadaş var Türkiye'de. 200'ün üzerinde. Ve çoğu da genç bunlar. Ve çoğu da akademisyen adayı. Lise sondayken bu işe gönül vermiş. Sırf bu iş için İtalyanca öğrenmiş arkadaşlar var. Yani adam hedefini koydu. İleride e-Türkleri çalışacağım dedi. 17 yaşındayken. 19 yaşına geldi. İtalyancayı çözdü ve şu anda İtalya'da çocuk. Yani gelecekten umut varız. Türk gençlerinden umut varız. Zaten yaptığımız şey ben Kazım Birşan'ın yaptıklarını aktarmaya çalışıyorum. Bundan sonrasını geliştirmek, hatalarını bulmak, ilave etmek, olayları daha ileriye götürmek bu işte çalışacak olan arkadaşların boynunun borcu. Yani benim elimden gelen bu. Ben ancak yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunların hiçbirisi benim bilimsel araştırmam falan değil. Ama ben işte 25-30 sene oldu. Kazım Birşan'ın yaptıklarına inanıyorum. Türk tarihine inanıyorum ve katkım olsun istiyorum. O kadar. Evet. Sorularımız bitti. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çabalarınıza gerçi herkes biliyor. Çok değerli bir abimizsin ve estağfurullah. Esas çalışmayı yapan Ön Türk Akademisi olarak sizlersiniz. Biz ancak işte böyle arada bir konuşma. Büyük şeyler koyuyorsunuz Türk tarihine. Yani gerçekten karşılık beklemek için bir de cebinizden para harcayarak üstelik. Evet. Bu işi gönüllü yapıyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim. Ve tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. 2,5 saattir yaklaşık bizimle birlikteler. Çok teşekkürler. Herkese mutlu yıllar diliyorum. İyi geceler diliyorum. İyi geceler.